Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. 22-28 Eylül haftasını değerlendiriyorum bu videoda sizler için. Önemli bir haftadayız. Güneş burç değiştiriyor, Terazi burcuna geçiyor ve yeni bir mevsimi başlatıyor. Önümüzdeki 3 aylık dönemi Güneş'in Terazi burcuna geçtiği ekinoks haritasından tahmin etmeye çalışacağız biraz. Öngörülerimiz bu yönde olacak bu videoda. Bizim için ciddi ipuçları vereceğini söyleyebilirim. Devamında tabii ki Güneş'in Neptün'le karşıtlığı, Mars'ın Plüton'la karesi ve diğer açılar önümüzdeki dönem içinde belirleyici olacak gibi görünüyor. Gelin başlayalım. Türkiye özelinde tabii ki bu haritayı değerlendireceğim. Diğer ülke haritalarına bu hafta giriş yapmıyorum. Zaten tutulma videosunda önümüzdeki dönemde ülkeleri nelerin bekleyebileceğiyle ilgili oldukça detaylı bir çalışma yaptım. Türkiye haritası üzerinden ekinoksun ne gibi etkiler getireceğini değerlendirmek istiyorum. Devamında tabii ki her zaman olduğu gibi burçlarınızla ilgili de detaylı açıklamalarım olacak. Süreler kısmından da dileyenler doğrudan burç yorumuna geçebilir. Tabii ki videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Hype seçeneğini de kullanabiliyorsanız videonun yine bu şekilde öne çıkmasını, önerilerde ön plana çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiş yapıyor ve önemli bir ekinoks haritasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Genellikle mevsim geçiş haritaları 3 aylık bir döneme işaret ederken bu ekinoks haritası bizim için daha uzun bir süreyi temsil edebilir. Çünkü an haritasına baktığımız zaman 29 derece Boğa burcunun yükseldiğini gözlemliyoruz Ankara merkezli haritada. Ekinoks haritaları 3 aylık bir dönemi temsil ediyor normalde, ancak Boğa burcu yani sabit bir burç yükseldiğinden dolayı etkisini bir yıla kadar hissettirebilir. O yüzden de bizim için oldukça önemli bir ekinoks haritası karşımızda durabilir. İstanbul ve Ankara merkezli haritalarda baktığımızda özellikle Ankara merkezli haritada 29. derece yükseldiğinden dolayı siyasi arenada ciddi gelişmelerle, kritik gelişmelerle karşılaşabileceğimiz önemli bir sürece girdiğimizi bizlere düşündürebilir. 11. evi temsil ediyor Türkiye haritasında. Bundan dolayı da özellikle belediye başkanları, belediyelerle ilgili konular, parlamento, meclis, uluslararası ittifaklar, anayasayla ilgili konuların kritik bir dönemeçte olduğunu düşünebiliriz. Çünkü 29 derece kritik, oldukça ciddi konuları gündeme getirecek gibi duruyor Ankara gündeminde ve tabii ki bunun yansımaları da ülkeye olacaktır. Hava şartları açısından değerlendirecek olursak Boğa burcu daha ılımlı, daha kolay hava koşullarına işaret ediyor olabilir, ancak yükselen noktasında Uranüs'ün de olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden de önümüzdeki 3 aylık ve sonraki dönemde beklenmedik hava koşullarına karşı ciddi, uyanık ve hazırlıklı olmamız gerekebilir. Özellikle fırtınalara ve ani bastıran yağışlara, sel felaketlerine karşı dikkatli olmamız gerekecek. Tabii ki Uranüs'ün depremlerle bağlantısını da bilmiyor değiliz. Depremlere karşı da yine açık olacağımız bir döneme giriş yapıyoruz. Bu konuda da biraz daha dikkatli olmamız gerekecektir. Boğa burcu toprak ve tarımla ilgili, toprak altı kaynaklarla ilgili bu alanlarda dikkatli olmamız gerekecek. Evet, Uranüs Boğa burcunda değil, ancak an haritasında 1. evde. O yüzden de bu konularla ilgili biraz olumsuz koşullarla karşılaşabiliriz. Daha önceki videolarımda da yine belirttim. Özellikle tarım alanları, gıda stoklanan alanlar, gıda endüstrisiyle ilgili konularda önemli ciddi gelişmelere de açık olabiliriz. Tarım alanlarının hava koşulları sebebiyle zarar gördüğü bir dönemden de geçebiliriz. Burç yöneticisi Venüs'ün de Uranüs'le kare açıda olması ve Venüs'ün Başak Burcu'ndaki yerleşimi özellikle tarım, tahıl ambarları, gıda endüstrisiyle ilgili ani beklenmedik gelişmeleri getirebilir. Venüs-Uranüs karesi astrometeorolojide genellikle yoğun, soğuk,
kapalı, kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağışlar, hatta ani seller, dengesiz ve zorlayıcı hava koşullarıyla ilişkilendiriliyor. Giriş kısmında da az önce belirttiğim gibi ani bastıran yağışlar bu dönem gündemimizde olabilir. Yağışlardan kaynaklı tarım arazilerinin zarar görmesi ve sel baskınlarına karşı da olabildiğince dikkatli olmamız gerekecek. Sadullah El Ankaravi'nin elimize ulaşan kadim bilgileri Boğa burcunun haritada yükselimde olduğu dönemlerde zorlayıcı hava koşullarıyla karşılaşma ihtimalimiz olduğuna işaret etmiş. Özellikle az yağışlı bir dönemde olacağımızda tarım ürünlerinin de bu hava koşullarından olumsuz etkileneceğine işaret etmiş. Uranüs'te birinci evde yağışlar az, ani ancak felaketlerle gelebilecek gibi duruyor bu dönemde. Farklı kaynaklarsa doğal afetler açısından dikkat edilmesi gereken bir dönemde olduğumuza işaret ediyor. Özellikle Farsi ülkelerde kıtlık ve salgın hastalıkların baş gösterme ihtimaline de işaret edilmiş. Venüs, Uranüs ve Merkür'ün burç yerleşimleri ve birbirleriyle etkileşimlerini dikkate aldığımızda ani, uzun süren ancak yine de yeterli olmayacak, zarar getirecek yağışlarla bağlantılı bir döneme giriş yaptığımızı bir kez daha söyleyebilirim. An haritasında Uranüs birinci evde dedik. 10. evi temsil eden bir gezegen olarak birinci evde bulunması özellikle yine yöneticiler, başkanlar, liderlerle ilgili konularda sarsıcı gelişmelerle, ani beklenmedik sürpriz olaylarla karşılaşma ihtimalimize işaret ediyor önümüzdeki 3 aylık ve belki de daha uzun sürecek bir dönemde. Yine birinci evde bulunması, isyanlar, ayaklanmalar, özellikle birinci ev halkın huzurunu temsil ediyor. Halkın huzursuzluğunu tetikleyecek bir etki olarak düşünebiliriz. İsyanların tetikleneceğini, ayaklanmaların tetiklenebileceğini, yine gündemde havacılık, belki hava savunma sistemlerini görebileceğimizi düşünebiliriz. Depremlerin yine bir risk olduğunu bir kez daha burada belirtmekte yarar var. Siyasi arenada sıra dışı kişilerin yarattığı gündemler de söz konusu olabilir. Tüm ev sisteminde baktığımız zamansa Kova burcu hala liderler evini, yönetim evini, Türkiye'nin imajını temsil eden evi kesiyor. Plüton ilk derecelerinde bulunuyor. Bu da Plüton'un yönetim, liderler, yöneticilerle ilgili değişim, dönüşüm sürecine girdiğine işaret ediyor. Bir kez daha tüm ev sisteminde Uranüs'ün ikinci evde yerleşmesi yine ekonomik konularda da ciddi sarsıcı ani gelişmelerle karşılaşma ihtimalimize işaret ediyor. Uranüs ve Venüs arasında, yani 2-5 av aksında da bir kare açı olması yine para, bankalar, para piyasaları, finans alanında önemli ve zorlayıcı gelişmelerle karşılaşacağımız bir döneme giriş yaptığımızı düşündürüyor. Bir diğer taraftansa transit olarak değerlendirdiğimizde Mars Türkiye'nin 5. evinden geçecek ve Türkiye'nin 5. evinde parayla ilgili konularda, spekülasyonlarla, finans alanıyla ilgili, sanatçılarla ilgili, spor müsabakaları, belki de spor kulüpleriyle ilgili konuların bulunduğu bir alan ve bu alanda da birçok gezegen bulunuyor. Mars bu gezegen ve noktaları tek tek tetikleyecek ve zorlayıcı bir dönemden geçeceğimize de işaret edecek. Ancak Mars belirttiğim gibi Akrep burcundan geçerken Koç enerjisiyle çalışmaz. Daha sabit bir enerjiyle çalışır, daha planlı, daha öngörülü bir şekilde çalışır. O yüzden de ekonomik konularda zorlanacağımız ama belki de biraz daha planlı, daha öngörülü ilerleyebileceğimiz bir döneme de işaret ediyor. Çünkü bu göstergeler Mars tarafından tetiklendiğinde cidden de ekonomik konularla ilgili zorlu mücadele edeceğimiz bir döneme işaret edecek gibi duruyor. Yönetim alanına 10. eve dönecek olursak burada Plüton'u biraz daha ciddi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Plüton güney deklinasyon dışı pozisyonda bulunuyor, yani
kontrol dışında gelişmelere de hazır olmamız gerekecek. Deklinasyon dışında olan bir gezegen, abartılı, normal koşulların dışına çıkılan, beklentilerin ötesine geçen, dizginlenemeyen, serbest bırakılmış ve normal sınırlandırmalarla kısıtlanamayan bir enerjiye işaret eder. Plüton büyük değişim ve dönüşüme işaret eder. Deklinasyon dışında olması, değişim ve dönüşümün ne zaman nasıl karşımıza geleceği noktasında çok da kestiremeyeceğimiz bir enerjinin açığa çıkacağına işaret ediyor. Siyasi yeraltı örgütler ve bunların faaliyetlerinin yönetim gündemine yansımalarını, yönetimdeki kişilerin pozisyonunu etkileyecek girişimlerde bulunmalarını bekleyebiliriz. Devrim, reform gibi konular ülkenin gündeminde olacaktır. Tabii ki bu ülkenin imajıyla ilgili de bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Yönetim kadrolarının, siyasi partilerin içsel problemlerinin açığa çıktığı bir dönem olacak açıkçası. Politik arenaya baktığımızda da bu yönde gelişmeleri zaten her gün gündemde ne yazık ki görebiliyoruz. Çalkantılı ve sorunların daha baskın olarak gündeme çıktığı bir dönemden geçeceğiz. Daha önce Plüton'un güney deklinasyon dışı olduğu yıllara baktığımızda ise Fransız ve Amerikan devrimlerinin, sanayi devrimlerinin, ekonomik devrimlerinin dönemine işaret ettiğini gözlemliyoruz. Fransa'ya dönüp baktığımızda halkın ciddi ayaklanmalar gösterdiği bir dönemden geçiş yapıyoruz. Fransa hükümeti, Fransa yönetimi oldukça zor bir dönemeçten geçiyor. Plüton'un deklinasyon dışında olması, politik, bilimsel, teknoloji, finans ve toplumsal alanlarda köklü ve kontrol dışı değişimleri gündeme getirecek gibi duruyor. Yani bizler bu 3 aydan başlayarak önümüzdeki 1 yıllık süreçte bu gelişmelere tanık olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 8. evinden geçen Plüton ekonomik alanda ulusal borçlar, ulusal varlıklar, yabancı finansal ortaklıklarla ilgili konularda önemli bir değişim, dönüşüm sürecine işaret edecek. Tabii ki burada yine gümrük vergileri, vergiler, gelir kaynakları, sigortalar, bu konularla ilgili de ciddi gelişmeler karşımıza gelecektir. Tabii ki sadece Türkiye açısından bunu değerlendirmek hatalı olur. En azından Amerika'ya baktığımız zaman Plüton'un ikinci evlerinden geçtiğini, yani ekonomik konularla ilgili gündemlerini oldukça değiştirecek, dönüştürecek bir dönemden geçeceklerini söyleyebiliriz rahatlıkla. Dünya ekonomisi sarsılacak da diyebiliriz. Çünkü bütün dünya ekonomisi Amerika ekonomisiyle bağlantılı çalıştığından dolayı dünya ekonomisini oldukça derinden sarsacak gelişmelerle önümüzdeki bir yılı geçireceğimizi de söyleyebiliriz. Kaldı ki bu hafta Mars ve Plüton'un da bir kare açısı söz konusu. Amerika haritasına baktığımız zaman da 12 ve 2 ev aksında bu etkiyi hissedeceklerinden dolayı da beklenmedik kontrol dışı gelişmeler veya ekonomiye gizli müdahaleler de gündeme gelebilecek gibi duruyor. İkinci evin yöneticisi Merkür 6. evde Terazi burcunda Ay'la kavuşumda bulunuyor. Ekonomik gelgitler, ticari hayatta dengesizlikler, çalışan kesimin ekonomik koşulları, gelir eşitsizliği konuları çok daha fazla gündemde olacak. Belki de halkın bu konulara çok daha fazla ses çıkarmaya çalışacağı bir dönemden de geçiş yapabiliriz. An haritasında 5. evde de değerlendireceğimiz bu kavuşum, bankalar, para piyasaları, borsa alanlarında dengesiz bir ilerleyişi tetikleyecek gibi duruyor. Yine an haritasında 0 derecede Mars'ın Akrep burcunda bulunması, az önce de belirttiğim gibi bu parayla ilgili konularda bankalarla, çocuklarla, belki eğitim kurumlarıyla, sporla, sanatla ilgili konularda oldukça zorlayıcı bir dönemden geçeceğimizi bizlere düşündürebilir. Mars Akrep burcunda kontrollü ve saldırgan bir enerjiye işaret eder. Düşünmeden hareket eden bir enerji değildir. O yüzden de daha planlı, belki daha programlı bir mücadele süreci de bu konularda deneyimleme şansınız söz konusu olabilir. Hava koşulları açısından Mars'ın güney enlemde bulunması da yağış anlamında bolluğa işaret edebilir ama tabii ki Mars enerjisiyle bunu değerlendirdiğimizde de yine
ani yağışlar söz konusu olabilir. Zaten Uranüs birinci evde, beklenmedik ani yağışlara karşı bir vurguda Mars'tan gelecek gibi duruyor. Mars'ın Akrep Burcu'nda olması güçlü yönetici konumu nedeniyle ulusal düzeyde zafer ve askeri başarılar getirebilirken aynı zamanda yoğun çatışmalar, suç artışı, sağlık sorunları, çevresel dengesizlikler, özellikle şiddetli hava koşulları, bir taraftan su bolluğu, yağış bolluğu yaşanırken bir diğer taraftan da aynı zamanda su kıtlığının yaşanması gibi konular gündemde olacaktır. Toplumsal huzursuzluklara işaret edebilir. Tabii ki bizler dediğim gibi Mars'ın Akrep Burcu'ndan geçme enerjisini daha fazla ekonomik konularda, eğitimle ilgili, sporla, sanatla ilgili konularda alacağımızdan dolayı belki evet hükümet bu konularda biraz başarılı politika izleyebilir. Ancak yoğun çatışmalar da gündeme gelebilir. Ancak finansla ilgili konularda, sporla, sanatla ilgili konularda da bazı zorlayıcı gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bireysel düzeyde ise kontrollü ancak derin duygusal atılganlık ve kararlılık gibi nitelikleri vurgulayacak diyebiliriz. Tüm ev sisteminde baktığımız zaman 7. evde 0 derecede bulunacak bir Mars'ın önemli bir konuya işaret edeceğini de düşünmeden edemeyeceğiz. Çünkü 7. evimiz açık düşmanlıklarla ilgilidir. Türkiye bu süreçte açık düşmanlarıyla çok planlı, çok daha derinden ve mücadeleci bir enerjiyle başa çıkacak gibi duruyor. Az önce de belirtmiştim, Mars zaten savaş konusunda bir başarı enerjisi, Akrep Burcu'nda bu enerjiyi ortaya çıkaracak demiştim. 7. ev dünya astrolojisinde açık düşmanlıklar, çatışmalar, savaşı temsil ediyor ve açıkçası bu ev uluslararası ihtilafların da nasıl ortaya çıktığını ve çözümleneceğini de belirtiyor. Ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiler, ittifaklar yine gündemde olacaktır. Ticari ilişkileri de tetikleyecek bir enerji olacaktır. Mars Türkiye'nin Akrep Burcu'na girişi noktasında 7. evi temsil ettiğinden dolayı Türkiye'nin bu konulardan, bu alanda yaşanacak sorunların üstesinden başarıyla gelebileceğini, planlı ve programlı ve istikrarlı bir enerjiyle hareket etmesi konumunda bu konularda cidden de başarıyla gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle ortak hedefler, uluslararası hedefler noktasında Türkiye'nin doğru bir politika izleme ihtimali ve bu konularda mücadelesini doğru bir şekilde yönlendireceğini de görmemiz mümkün olacaktır. Ticari anlaşmalar, ticari birleşmelerde de yine Türkiye'nin avantajlı bir pozisyonda olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bir savaş, bir çatışma çıkmasını istemeyiz ancak böyle bir durumun gündeme gelme ihtimali dediğim gibi Mars'ın Akrep Burcu'nda olması sebebiyle Türkiye'ye büyük bir başarı da getirebilir. 8. eve baktığımız zaman yöneticisi Jüpiter'in 3. evde olması sosyal güvenlik ve vergi politikalarıyla ilgili, halk sağlığıyla ilgili konuların yine daha fazla gündemde olacağını, bu yönde haberler alabileceğimizi, devlet başkanı kabinesi ve danışmanları hakkında haberler alabileceğimizi de düşünebiliriz. Yine aile politikalarıyla ilgili gelişmeler de söz konusu olabilir. Uluslararası ilişkiler konusunda stresli bir dönemden geçebiliriz. Evet, özellikle NATO ve Türkiye'yi dahil etmek istedikleri girişimler bu süreçte sorun yaratabilir. Uluslararası ittifakları daha fazla gündemde görebiliriz. Türkiye uluslararası ilişkiler noktasında çıkarlarını gözeterek doğru bir politika izleyecek diye de açıkçası düşünüyorum. Ekinoks haritasını tamamlayıp Mars'ın Akrep Burcu'na geçiş anı haritasına baktığımız zaman da yine yükselen noktasında Akrep Burcu'nu gözlemliyoruz. Bu da tabii ki Türkiye'nin 5. evine işaret ediyor. Bankalar, para, borsa, finans, eğitim kurumları, sanatçılar ve spekülasyonlara açık konularda gündemleri daha fazla ön planda göreceğiz gibi duruyor önümüzdeki süreçte. An haritasında Mars'ın 12. evde bulunması bu konu başlıklarında kontrol dışı gelişmelerle karşılaşma ihtimalimize de işaret ediyor. 10. eve baktığımız zaman Güneş'in Başak Burcu'nda 29 derecede Satürn'le karşıt durumu
Güney ay düğümünün buradaki konumu, yine burada Venüs'ün Uranüs'te karesi, Mars'ta olan 60'lık açısı sağlık sorunları nedeniyle bir liderin üzücü haberini alma ihtimalimizi de işaret ediyor. Haritanın dip noktasında Plüton ve Uranüs'ün desteğini alan Neptün muhalefet arenasında yeni bir liderin ön plana çıkma ihtimalini artırıyor. Hatta hafta içerisinde Türkiye haritasının 4-10 ev aksında da netleşecek Neptün Güneş karşıtlığı liderlik alanında bir ayak kaydırma, bir vazgeçiş, bir bırakış, bir kaçış ihtimaline işaret ediyor. Bu alanda bir değişim söz konusu olacaktır. Burada bir uçurtma açı kalıbı oluşacağından dolayı da aslında belki de muhalefetin zorlu bir konuyu avantaja çevirme ihtimali de söz konusu olabilir. Neptün gezegeni Koç burcunda yeni sosyalist bir liderin ortaya çıkma ihtimaline işaret ederken, diğer taraftan da Güneş ve Neptün karşıtlığı çok idealist, çok da gerçeklerle bağdaşmayacak söylemlerle karşılaşabileceğimiz bir döneme de yine giriş yapacağımızı, belki ortaya çıkacak yeni liderin bu yönde bir yaklaşımı söz konusu olabilir ya da şu anda yönetimde bulunan kişilerin de yine çok da gerçeklerle bağdaşmayan ütopik senaryolarla halkın karşısına çıkacağı bir döneme de işaret ediyor olabilir. 10. evdeki Neptün üst sınıflar arasında çok fazla ahlaksızlık, yolsuzluk ve dolandırıcılıkla ilgili konuların gündeme gelme ihtimaline işaret ederken, sosyalist propagandaların da bu dönemde çok da iyi çalışmayacağını, çok da iyi sonuç vermeyeceğini de gösterebilir. Güneş-Neptün karşıtlığına biraz daha derinlemesine bakacak olursak, çünkü haftanın önemli açılarından bir tanesi ve Türkiye bunu 4 ve 10 ev aksında karşılayacak. Yönetim ve halk arasında bir çatışma, daha fazla muhalefetle yönetim arasında bir çatışma olarak da gündeme gelebilecek bir enerji gibi duruyor. Diğer taraftan siyasi alanda istikrarsızlık ve hayal kırıklığı yaratacak gündemlerle karşılaşabileceğimizi, kaotik bir ortamda olacağımıza işaret ediyor. Aldatmalar, skandallar, komplolarla ilgili siyaset gündeminin yine çok yoğun bir döneme giriş yapacağını düşünebiliriz. İdeallerle gerçekliğin çatıştığı, az önce de belirttiğim gibi liderlerin idealist yaklaşımlarının çok da gerçeklerle bağdaşmadığını görebileceğimiz bir sürece de giriş yapabiliriz. Özetle baktığımızda iktidardaki liderler, hükümet ve halk, popüler hareketler ve ülkenin genel ruh hali arasında önemli gerilimler, siyasi istikrarsızlık ve skandallarla ilgili gündemler ön planda olacak gibi duruyor. Mars ve Plüton arasında bir kare açı gerçekleşiyor. Yoğun, zorlayıcı bir enerjiden, güç çatışmalarını ortaya çıkaracak bir enerjiden bahsediyoruz. Mars'ın savaşkan ve şiddet içeren enerjisi, kazalarla ilişkisi, Plüton'unsa toplu cinayetler, adam kaçırma, yıkıcı dönüşümlerle bağlantısı, toplumsal şiddet olaylarının, kitlesel kayıpların ve felaketlerin artabileceği bir döneme işaret edebilir. Toplumsal dönüşüm teması vurgulanacak ama bu hayatımıza ne yazık ki krizlerle yansıyacak da diyebiliriz. Mars ve Plüton'un kare açısı, şiddetli güç mücadeleleri, toplumsal gruplara yönelik saldırılar, diktatörce eğilimler, siyasi ve sosyal düzende yıkıcı değişimler ve hatta isyanlar açığa çıkabilir. Zaten bunu dünya atmosferinde de, dünya ülkeleri üzerinde de ne yazık ki gözlemliyoruz. Son dönemde siber saldırılar da gündemde olabilir. Özellikle ekonomik konularla bağlantılı siber saldırılar gündeme gelebilir. Türkiye'nin de yine baktığımızda 5 ve 8 ev aksını tetiklediğinden dolayı ekonomik konularda ciddi bir mücadele, belki de ekonomik gelişmeleri baskılamaya çalışan bir hükümet görme ihtimalimize de işaret edebilir. Mars, dediğim gibi 5. evdeki gezegenleri tetikleyeceği bir süreçten geçecek. Plüton'un 8. evde olması ise özellikle yönetim ve hükümetin veya ekonomiyle ilgili kanatların para, borsa, finans alanındaki zorlu gelişmeleri
baskılamaya çalışacağı bir süreçte olduğumuzu düşünebiliriz. Yine vergilendirmelerle, devletin borçlarıyla ilgili konularda da beklenmedik gelişmeler de gündeme gelebilir. Plüton deklinasyon dışında olduğundan dolayı bu konularda da cidden zorlayıcı gündemlerle karşılaşabiliriz. Terazi ekinoks haritasının ve gökyüzünün bu haftaki etkilerinin gündeme nasıl yansıyabileceğinden genel olarak bahsettik. Şimdi geçelim burçlarınızın bu hafta bu gezegen etkileşimlerinden nasıl etkiler alacağını açıklamaya. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü enerjileri hangi yaşam alanlarımıza nasıl yansıyacak? Biraz stresli bir haftaya giriş yaptığımızı en başta belirtmekte yarar var ama bunu nasıl yönetebileceğinizi de tabii ki yine sizlerle paylaşacağım. Öncelikle videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yazmak, kısa bir soru sormak isterseniz her zaman kapım açık biliyorsunuz. Diğer taraftan da kanalıma abone değilseniz abone olarak yine Hype seçeneğini kullanarak da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Haftaya Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle başlıyoruz. Güneş'in Terazi burcuna geçmesi bizim için ne ifade ediyor? Tabii ki ilişkiler, evlilik, ortaklı işler, açık düşmanlıklar, rekabetli olduğumuz konularla ilgili gündemlere ışık tutacak gibi duruyor. Merkür de bu alanda seyrediyor. Peki bu gezegenler Terazi burcunda nasıl bir enerjiye sahipler? Buradan bakmamız daha doğru olacaktır. Güneş Terazi burcunda düşüşte olduğu bir alanda, demek ki bu alanları yönetmekte, organize etmekte, belki biraz egoist davranmakla geri durabiliriz. Belki kendi çıkarlarımızı göz ardı edebiliriz, ortaya koymakta zorlanabiliriz. Yine belirttiğim gibi ilişkilerle ilgili rekabetli olduğumuz konularla nasıl başa çıkacağımızla ilgili de yaratıcı bir enerji ortaya çıkarmakta geri kalabiliriz. Bu alanı organize etmek, yönetmek bizim için zorlayıcı olabilir. Diğer taraftan Merkür de Terazi burcunda ikilemlere düşme ihtimalimizi güçlendireceğinden dolayı ilişkiler, evlilik, rekabetli olduğunuz konular, yasal konularla ilgili belki de biraz zorlanacağımız bir dönemden geçiyor olabiliriz sevgili yükselen Koç burçları. Bu alanı yönetmek, belki de fikir ayrılıklarına düşmek gibi ihtimaller daha fazla gündeminizde olabilir, belirttiğim konu başlıklarıyla ilgili. Tabii ki Güneş sizin 5. evinizi yönettiğinden dolayı da belki kısa süreli bir ilişkiyi uzun süreli bir ilişkiye dönüştürme noktasında da yine benzer ikilemlere düşebiliriz. İlişki konusunda, rekabetli olduğunuz konularda, ortaklı işlerle ilgili konularda yeni girişimler yapmak belki sizi biraz bu süreçte zorlayabilir. Bu enerjiyi çok güçlü bir şekilde kullanamayacağınızı da belirtebiliriz. İlerlediğimiz zaman şimdi 22 Eylül'de yine aynı gün içerisinde Mars'a Akrep burcuna geçiş yapıyor sevgili yükselen Koç burçları. Mars'ın Akrep burcuna geçiş yapması 8. evinize yine gücünüzü, enerjinizi odaklayacağınızı bizlere düşündürüyor. 8. evimiz bir değişim, bir dönüşüm temasına vurgu yapar. Küllerinden yeniden doğmakla ilişkilidir. 0 derecede bir Mars'ımız var. Diğer taraftan da yine alacak verecek nafaka, kredi, miraslar, pasif gelirler, ortak gelirler, birlikte kazanılan paralar, belki eşinizin parasıyla ilgili konularda da yeni bir sürecin başladığına işaret edebilir bize bu hafta. Çünkü Mars 0 derecede önemli bir etki yaratacaktır. Mars enerjisini 8. evde doğru değerlendirmekte de fayda var. Çünkü Mars Akrep burcunda, yani bir Koç enerjisinde davrandığı gibi davranmayacak burada. O yüzden de Mars Akrep burcunda kontrollü bir güç olarak karşımıza çıkacak. Yani 8. ev konularında, az önce bahsettiğim konularda, bu kişisel gelişim, dönüşüm, hayata yeniden başlama, maddi konular, işte alacak verecek gibi konular olsun, krediler olsun, bu konuları çok da planlı bir şekilde, doğru bir şekilde yönlendirebileceğimize, planlı bir mücadele ortaya koyacağımıza işaret ediyor. Bu konularla ilgili ciddi krizler varsa krizlerin üstesinden
çok daha sakin, istikrarlı ve planlı programlı bir enerjiyle üstesinden geleceğimize de işaret ediyor olabilir. O yüzden Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesi bize güç de verecek ve gücümüzü doğru ve kontrollü bir şekilde sorunların üzerine yansıtma ihtimalimizi de yükseltecek, bize güç verecek. Çünkü zaten Mars Akrebin yönetici gezegeni. 23 Eylül'e ilerlediğimiz zaman Terazi burcundaki Güneş'le Koç burcundaki Neptün arasında bir karşıt açı gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Güneş zaten az önce de belirttiğim gibi Terazi burcunda düşüşte, yani ilişki, ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konular, yasal süreçleri çok doğru yönetemediğinizi bizlere düşündürürken bir de bunun üzerine Neptün'le karşıt açıda olacak. Yanılsamalar, yanlış anlaşılmalar, yanılgılar, aldatılmalar gündeme gelebilir. 7. ev konularında biraz dikkatli olmamız gerekecektir. Özellikle de rekabetli olduğumuz konularda, kontrol edemediğimiz konularda ayağımızın kaydığını gözlemleyebiliriz bu süreçte. Sevgili yükselen Koç burçları, gerçekten de dikkatli olmamız gerekecektir. İlişkilerde belki idealize ettiğimiz ilişkiyle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olmayabilir. Güneş burada zaten 5. evinizi de yönettiğinden dolayı kısa süreli bir ilişkiyi uzun süreli bir ilişkiye dönüştürme girişiminde bulunursak aslında burada bir yanılgıda olduğumuzu, bir aldanışta olduğumuzu fark edebiliriz. Bu fikrin çok da iyi olmadığını da algılayabiliriz ya da karşımızdaki kişinin de yine sizin gibi düşünmediğini fark edebilirsiniz. Bu konuda sizi yanılttığını da gözlemleyebilirsiniz. Diğer taraftan ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konularda da ayağınızı kaydırma çalışmaları söz konusu olabilir. Ardınızdan çevrilen işler söz konusu olabilir. Mutlaka bu konularda da dikkatli olmanız gerekiyor. Yeni girişimler özellikle bu süreçte size olumlu sonuçlar getirmiyor olabilir. Vaat edilenleri bulamayacağınız girişimlerde bulunmaktan kaçınmanız gerekebilir. Bu konuda uyanık olmanız gerekebilir sevgili yükselen Koç burçları. 24 Eylül'e geldiğimiz zamansa Mars ve Plüton'un birbirlerini kare açıyla gördüklerini gözlemleyeceğiz. Bu da yine 8 ve 11. evinize işaret ediyor. Demek ki 8. evimiz, yani alacak verecek, nafaka, miraslar, pasif gelirler, belki bu konulara bel bağlayarak geleceğinizi şekillendirme yöneliminde bulunmuşsanız burada bir değişim, bir mücadele söz konusu olacak. Yani aslında 8. evde bu dönemde girişeceğiniz mücadeleler, karşılaşacağınız sorunlar sizin geleceğe yönelik hedeflerinizi de şekillendirecek diyebiliriz. Çünkü burada bir zıtlaşma söz konusu olacak. Yani o gelecek hedef hayallerinizi değiştirme, dönüştürmenizi zorunlu kılacak bazı gelişmelerle de karşılaşabileceğinizi bizlere düşündürüyor sevgili yükselen Koç burçları. Plüton zaten yine 8. evin yönetici gezegeni olduğundan dolayı işte belki de bir emeklilik yatırımı olsun, geleceğe yönelik maddi bir yatırım olsun, bu haftaki planlarımızın yavaş yavaş değişime uğradığını gözlemleyebiliriz. Bu yönde gelişmelerle de karşılaşabiliriz gibi duruyor. Sizler bu yorumları izlerken aşk hayatınızla ilgili, parayla ilgili konularda da daha net yorumlar bekliyorsunuz. Para hanenizi temsil eden Venüs 6. evde ve Uranüs'te de karşıt açıda. O yüzden bu hafta eğitimle ilgili, iletişimle ilgili, ticaretle, ulaşımla ilgili konular, bu yükümlülüklerin maddi konuları bütçenizi biraz zorlayabilir. Venüs'ün özellikle Başak Burcu'nda bulunması daha fazla çalışarak para kazanma ihtimalimize işaret ederken beklenmedik, belirttiğim konu başlıklarında da beklenmedik harcamaları gündeme getirebilir. Aşk hayatınızda belirttiğim üzere bu hafta çok güçlü olabileceğiniz, kendinizi çok iyi ifade edebileceğiniz, ortaya koyabileceğiniz bir alan olmayacak. Özellikle İlişkilerde aldanmalara, yanılgılara açık olduğumuz bir dönemden geçeceğiz. Kısa süreli bir ilişkimiz varsa ve bu konuda ciddi düşünüyorsak da belki de karşımızdaki kişinin bizim beklentilerimizle bağdaşmadığını da gözlemleyebiliriz sevgili yükselen Koç burçları. Gökyüzünün bu haftaki enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Gökyüzünde bu hafta oldukça aktif gezegen etkileşimleri var. Bakalım bu etkiler hayatınıza nasıl yansıyacak? Yorumlara geçmeden önce videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olarak ve yine Hype seçeneğini kullanarak da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Haftaya Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle başlıyoruz. Güneş'in Terazi burcuna geçmesi demek sizin 6. evinizde yoğun bir enerji akışı demek. Ancak aslında Güneş'in burada Terazi burcundaki gücünü de biraz dikkate almamız gerekecek. Merkür de zaten yine bu alanda seyrine devam ediyor. Hali hazırda demek ki çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımız, aldığımız, verdiğimiz hizmetler, sağlığımızla ilgili konular, evcil hayvanlarımızla ilgili konular bu dönemde bizim için öncelikli olabilir. Ama nasıl bir öncelik enerjisinde olacağız? Merkür Terazi burcunda zaten ikilemlere düşme ihtimalimize işaret ediyor. Yani gündelik sorumluluklarımız, hayatımız, rutinimiz, çalışma hayatımızla ilgili konularda nasıl hareket etmemiz, nasıl karar vermemiz konusunda sürekli ikilemlere düştüğümüz bir dönemden geçiyor olabiliriz. Güneş de Terazi burcunda düşüşte olduğu için bu konuları çok rahat organize edemeyeceğimiz, gücümüzü kendimiz ortaya koyamayacağımız bir enerjinin açığa çıkacağını düşündürebilir. Yani Güneş'in bu alana geçiş enerjisi, Merkür'ün de bu alanda bulunması belirttiğim konularda, gündelik hayatımızla ilgili konularda çok iyi organize olamayacağımız, ikilemlere düşebileceğimiz bir döneme işaret ediyor olabilir sevgili yükselen boğa burçları. Sizin açınızdan ki Güneş'in de temsil ettiği ev konularına baktığımızda yine özel hayatınıza, ev hayatınıza, aile hayatınıza, işte taşınma, barınma gibi konulara işaret ediyor. Bu konuların size getirdiği gündelik sorumluluklar, yükümlülükler noktasında ikilemlere düşeceğiniz, bu konuları organize etmekte, yönetmekte biraz geri planda kalacağınız, gücünüzü çok da ortaya koyamayacağınız bir döneme giriş yaptığınızı da düşünebiliriz. Aynı güne baktığımızda Mars'ın da 7. evinize Akrep Burcu'na giriş yaptığını gözlemliyoruz sevgili yükselen boğa burçları. Yani bizim için aslında sanki yeni bir dönem başlıyor bu hafta tüm burçlarda olduğu gibi. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesi sizi motive edecek konuların daha fazla ortaklı işler olabileceğini, yine ilişki, uzun süreli birliktelikler, evlilikle ilgili konuların olabileceğini, açık düşmanlarınızla rekabetli olduğunuz, çekişmede olduğunuz konuların sizi aslında bu süreçte daha da heyecanlandıracağını, gücünüzü göstereceğiniz alanın bu olacağını bizlere düşündürüyor. Yasal konularda da yine bu enerjiyi hissedebilirsiniz. Burada Mars'ın Akrep Burcu'nda enerjisini nasıl ortaya koyduğunu bilmemiz de bizim için fayda yaratacaktır. Çünkü Koç burcundaki gibi kontrolsüz bir güç, plansız programsız hareket eden bir enerji olmaktan çok tam aksine kontrollü bir güç, daha sabit, daha yerinde oturaklı bir enerji gibi hissettirecek kendini, daha planlı ve istikrarlı bir ilerleme getirecek aslında. O kontrollü güç bizim için daha belirleyici bir tanım olabilir burada. Yani İlişkilerle ilgili problemlerimiz varsa, sorunlarımız varsa çözmek için çok daha kontrollü olabileceğimiz, gücümüzü, enerjimizi, agresyonumuzu çok iyi programlayarak bu problemlerin üstesinden gelebileceğimizi düşünebiliriz. Yine ortaklı işlerimiz, rekabetli olduğumuz konular ve yasal konularda da aynı şekilde davranma potansiyelimiz olacaktır. Mars tabii ki Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni olduğundan dolayı da güç sizden yana olacak bu süreçte ve başarı ihtimaliniz bu mücadeleden başarıyla çıkma ihtimaliniz de oldukça yüksek olacak sevgili yükselen boğa burçları. O yüzden de ilişkilerde bir sorun varsa çözebileceğinizin bilincinde, o gücün sizde olduğunun bilincinde olarak davranın ve yine aynı şekilde ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konular, yasal süreçlerle ilgili de aynı bilinçle davranmanız size fayda getirecek diyebiliriz. 23 Eylül'de Terazi burcunda ilerlemeye başlayan Güneş'in Koç burcundaki Neptün'le
karşıt açıda olduğunu gözlemleyeceğiz. Bu da yine ev, yuva, ailevi sorumluluklarla ilgili konularda aldanmalara açık olabileceğimize işaret ediyor. Kontrolümüz dışında gelişen olaylar ve durumlar bizi yanılsamalara, yanılgılara düşürebilir. O yüzden de aslında hem gündelik sorumluluklarımız, sağlığımızla ilgili konularda yanılgıya düşmemeye dikkat edin. Bir tedavi sürecinden geçiyorsanız bu uygulamanın gerçekten doğru uygulama olup olmadığı konusunda da kafanızın net olması sizin için daha faydalı olacaktır. Yanlış tedavi uygulanma ihtimaline karşı biraz uyanık olmanız gerekebilir sevgili yükselen boğa burçları. Diğer yandan da dediğim gibi çalışma hayatınızla ilgili konularda yanıltıcı, belki de ayağınızı kaydırıcı gelişmelere karşı biraz açık olabilirsiniz bu süreçte. Özellikle de sağlığınız, çalışma hayatınız, gündelik rutininizin geleceğiyle ilgili konularda da yine bir taraftan da yanılgılara, yanılsamalara, önünüzü net göremediğiniz durumlara düşebilirsiniz bu hafta içerisinde. Güneş ve Neptün'ün karşıtlığı bu konularda size uyarıda bulunuyor. Özel hayatınız temelinde bu konuların geleceğiyle ilgili konularda size düşen sorumluluklar noktasında dediğim gibi yanılgılara, yanılmalara, aldatılmalara karşı biraz dikkat diyor bize gökyüzü sevgili yükselen boğa burçları. 24 Eylül'e geldiğimiz zamansa Mars ve Plüton arasında biraz stresli bir açı gözlemliyoruz. Mars az önce belirtmiştim. Rekabetli olduğunuz konular alanına 7. eve geçiş yapmış durumda. Plüton ise sizin kariyer evinizi değiştirip dönüştürmeye başladığı bir süreçte, yani 10. evinizde. Demek ki bizler bu hafta kariyerle ilgili konularda zaten az önceki o Güneş Neptün karşıtlığı da çalışma alanınızda bir yerde etkisini gösterebilir. Mars ve Plüton karesi de yine kariyer alanınız, toplumsal statünüzle ilgili konularda zorlayıcı bir enerjiyi açığa çıkaracak gibi duruyor. O yüzden bizler çalışma alanı, kariyer alanı, patronlarla ilişkiler konusunda dikkatli olalım sevgili yükselen boğa burçları bu hafta. Güç ilişkileri zorlayabilir bizleri. Üzerimizde bir baskı oluşturulmaya çalıştığını hissedebiliriz. Yöneticilerimizin kariyerle ilgili konularda üzerimizde ağır bir yük hissedebiliriz. Aslında bu hafta hissedeceğimiz bu çekişme, çatışma, güç çatışmaları belki de kariyer alanımızda bir yön değişikliğini de beraberinde getirebilir. Çünkü Plüton bir değişimi getirecektir. Mars'ın etkisiyle birlikte bizler güçlü bir değişim, dönüşüm enerjisini yansıtabiliriz çalışma hayatımıza, kariyer alanımıza. Belki de artık yavaş yavaş çalışma alanımızı, kariyer alanımızı nasıl değiştirip dönüştürmek istediğimizi daha net görmeye de başlayabiliriz. Zorlayıcı açılar bizi her zaman doğru yönü bulmak için harekete geçirir ve sizler de nasıl değişim, nasıl dönüşüm sağlayacağınız noktasında bir enerji hissedeceksiniz bu hafta içerisinde. Aynı gün içerisinde Güneş'in Plüton'la Uranüs'le de bir üçgen açı oluşturduğunu, aslında gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbını oluşturduklarını gözlemliyoruz ve bu uçurtma açı kalıbının çıkış noktası da Neptün. O yüzden aslında kariyerle ilgili, para kazanmakla ilgili, çalışma hayatımızla ilgili bir taraftan bazı gelişmeler hayatımıza yansıyacak. Bunlar olumlu gelişmeler olacak ve bu olumlu gelişmelerin çıkış noktası da Neptün olacak. Yani o idealize ettiğimiz çalışma hayatı, idealize ettiğimiz belki kariyer hayatı, kariyer beklentilerinin bir yanılsama olduğunu fark ettiğimizde bu yönde bizi harekete geçirecek de diyebiliriz. Aslında uçurtma açı kalıplarının krizi avantaja çevirme enerjisi olduğunu da bilirsek bu hafta karşımıza çıkacak bir krizin ileriki dönemde bizim için avantaj olduğu bilinciyle de hayatımızı yönlendirmemiz sağlıklı olacaktır sevgili yükselen boğa burçları. Sizler tabii ki maddi konularda ve ilişki konularıyla ilgili yorumlar da bekliyorsunuz. İlişkiyle ilgili zaten Mars'ın enerjisinden bahsettik. Para konularında dengesiz durumlar söz konusu olabilir. Merkür baktığımızda Terazi burcunda ilerliyor. Diğer taraftan da Güneş'in de yine Uranüs'te açısı, uyumlu bir açısı da söz konusu olsa
Beklenmedik gelişmeler, beklenmedik harcamalar, beklenmedik kazançlar bu hafta gündeminizde olabilir boğa burçları ve dediğim gibi krizi de bir noktada avantaja çevirme şansınız olacak. Sizin aşk evinizi de yine Merkür yönettiğinden dolayı ikilemlere düşeceğimiz, özellikle ilişkilerin sorumluluklarıyla ilgili ikilemlere düşeceğimiz bir haftada geçirebiliriz. Gökyüzünün enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Haftanın ilk günleri oldukça hareketli geçecek. Bu etkiler hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? Tabii ki değerlendireceğim ama öncesinde videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yine kanalıma abone değilseniz abone olarak hype seçeneğini kullanarak da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Küçük sorularınız olursa da bildiğiniz üzere her zaman sizlere de yanıt vermeye çalışıyorum. Gelin şimdi bu hafta bizlere neler getirebilir? Bunları değerlendirmeye başlayalım. Öncelikle Güneş Terazi burcuna geçiş yapıyor ve yeni bir döneme giriş yaptığımızı bizlere bildiriyor. Güneş'in Terazi burcuna geçiş yapması sizin aslında aşk hayatınıza bir canlılık getirebilir. Merkür de bu alanda seyrine devam ediyor ve hafta içerisinde Ay da zaten Terazi burcundan geçişte olacağından dolayı aşk hayatınız, flört hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, yeni girişimler yapma gibi konular ve aslında kendinizi sahneye koyma, ortaya koyma isteğinizin tetikleneceği bir dönemden geçtiğimizi düşünebiliriz en azından bu hafta içerisinde. Ancak gezegenlerin Terazi burcundaki yerleşimini de biraz dikkate almamız gerekecek. Yani Güneş burada düşüşte, yani çok rahat ettiği bir pozisyonda değil. Merkür ise Terazi burcunun enerjisiyle ikilemlere düşürmeye devam edebilir sizi bu haftada. O yüzden de bizler 5. ev konularını çok iyi yönlendiremeyebiliriz. Enerjimizi çok iyi kullanamayabiliriz. Yani 5. ev konularında çocuklar, aşk hayatınız, girişim yapmak istediğiniz konular, kendinizi ortaya koymak istediğiniz konular, yine sportif aktiviteleri de bunun içerisine katabiliriz. Yaşamsal konforunuzla ilgili konular, belki harcamaları da yine buraya ekleyebiliriz. Tüm bu konuları organize etmekte, yönetmekte, kendinizi tam anlamıyla bu alana yönlendirmekte, burada Güneş ve Merkür'ün aslında 5. ev konularınıza nasıl bir enerji yansıttığını da değerlendirmek doğru olacaktır. Güneş bir kere Terazi burcunda düşüşte, Merkür de ikilemlere düşürebilir sizi, özellikle belirttiğim konularda. Yani aşk hayatınızda ikilemlere düşebilirsiniz. Kendinizi, enerjinizi, ilişki, flört hayatınıza çok adapte edemeyebilirsiniz. Yani o alanda kendinizi çok var edemeyebilirsiniz istediğiniz gibi bu şekilde. Diğer taraftan da girişim yapmak istediğiniz konular, kendinizi göstermek istediğiniz konular, yeteneklerinize odaklanmak istediğiniz konulara da yine çok %100 odaklanamayabilirsiniz. Yani hem yaratıcı olamayabilirsiniz bu konularda, hem de kişiliğinizi direkt olarak, net olarak ortaya koyma noktasında zorlanabilirsiniz sevgili yükselen ikizler burçları. Terazi dengesizliklerle de bağlantılıdır. Hani bir denge kurmaya çalışırken işte o denge kurma çalışmalarını çok iyi yönetemeyebilirsiniz ve Merkür'ün de etkisiyle ikilemlere de düşebilirsiniz. Bir girişim yapacaksanız bundan çok emin olamayabilirsiniz. Ne kadar bunu yapmak isteyip istemediğinizden emin olmayabilirsiniz ve dediğim gibi kendinizi bu alana ciddi bir şekilde odaklayamayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı da çok yansıtamayabilirsiniz bu konulara. Özellikle de yine sanatsal konularda ve yaratıcılık gerektiren konularda da kendinizi ortaya koymakta biraz zayıf kalabilirsiniz gibi duruyor. İlerlediğimiz zaman, şimdi aynı gün içerisinde Mars da Akrep burcuna geçiş yapıyor sevgili yükselen ikizler burçları. Mars'ın Akrep burcuna geçiş yapmasıysa sizin 6. evinize güzel bir enerji getirecek. Şimdi Mars, evet biliyoruz, zorlayıcı bir enerjidir. Yoğunluk getiriyor. Belki hayatımıza bazen zorluklar getirebiliyor ama Mars tabii ki Akrep burcunda yöneticisi olduğu bir alanda burada bizi biraz zorlayabilir gibi düşünsek de aslında bize aynı zamanda güç de verecek ve aslında
Koç enerjisi de davranmayacağını bilmemiz de bizi doğru yönlendirebilir bu noktada. Çünkü biliyorsunuz Mars Koç burcunda kontrolsüz bir güç enerjisini açığa çıkarıyor. Ancak Mars Akrep burcunda tam tersine kontrollü bir güce dönüşebiliyor. O yüzden de çalışma hayatınız, sağlığınızla ilgili konular, gündelik sorumluluklarınız, rutininiz, belki evcil hayvanlarınızla ilgili konularda çok daha kontrollü yaklaşabileceğiniz, sorunlar varsa gücünüzü bu alanlara çok daha kontrollü, agresyondan uzak ve ne yönde ilerlemesi gerektiğini bilerek hareket etmenizi sağlayacak bir enerjiden bahsedebiliriz. Yani çok daha planlı, programlı ve sorunların üstesinden gelebileceğimizi bilerek ilerleyeceğiz gibi duruyor. Mars Akrep burcunda başarı ihtimalimizi de artıracaktır. Yani çalışma hayatımızda zorlansak da, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde zorlansak da bizler gücümüzü doğru yansıttığımız, doğru kontrol ettiğimiz takdirde bu problemlerin üstesinden gelmeye oldukça açık olacağımız bir dönemde olacağız. Sağlığımızla ilgili konularda yine aynı şekilde düşünebiliriz. Yani sağlıkla ilgili konuların üstesinden güçlü bir şekilde gelebileceğimizi, o gücün kendimizde olduğunun bilincinde olarak hareket etmemiz bize fayda sağlayacaktır. Yine gündelik sorumluluklarımızda bizim için zorlayıcı bir dönemeçte ise bunların üstesinden de güçlü, planlı bir şekilde gelebileceğimizin bilincinde olmamız fayda sağlayacak. 23 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş'in Neptün'le karşıt açıda olduğunu gözlemleyeceğiz sevgili yükselen ikizler burçları. Aşk hayatımızla ilgili, girişim yaptığımız konularla ilgili aslında burada daha fazla girişim yaptığımız konulara odaklanmamız bizim için daha yararlı olacaktır. Çünkü önünü göremediğimiz ama ileriye yönelik yaptığımız girişimlerin bizim için daha önemli olacağı bir haftada olabiliriz. Bu çocuk yapmak da olabilir, yeni bir ilişkiye başlamak da olabilir, kariyer hayatınızla ilgili bir girişim yapmak da olabilir. Üçüncü ev baktığımızda zaten yine ticaret, ulaşım, eğitim ve belki de ulaşımla ilgili konularda bu mesleklerle bağlantılı çalışıyorsanız, bu konularda yeni bir girişim de yapmayı hedefliyorsanız aslında bu dönemde Güneş ve Neptün'ün karşıtlığı aldanmalara açık olabileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Bu girişimleri doğru yönlendiremediğiniz, doğru yönetemediğiniz zaten terazi burcunda olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Neptün'de aldanmalara, yanılsamalara açık bir enerji, kafa karışıklığını getirecek bir enerji olduğundan dolayı da dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bugün atacağımız bir adım aslında geleceğimizi ne kadar yönlendirebilir bunu net görebilmemiz. Eğer bu potansiyele sahip bir girişim değilse belki de bundan vazgeçmemiz gerekebileceğini de bizlere hatırlatacak bir enerji olarak dikkat çekebilir. Neptün de sizin kariyer alanınızı yönettiğinden dolayı özellikle mesleki konularda yeni girişimler yapmak üzereyseniz sevgili yükselen ikizler burçları, aldatılmalara veya boş vaatlere karşı, gerçeklerle bağdaşmayan vaatlere karşı da biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konularda biraz uyanık olmamız gerekecek. Bu enerjiye açık bir pozisyondayız. Dikkatli olmak gerekiyor. 24 Eylül'e geldiğimiz zamansa Mars ve Plüton arasında bir kare açı gözlemleyeceğiz sevgili yükselen ikizler burçları. Meslekte yükselme, kariyerde daha bilinir olma, uzmanlaşma, bu yönde belki eğitimler alma ya da terfi almayla ilgili konularda zorlayıcı bir enerjiyle karşı karşıya kalacağımızı bilmek bizim için yararlı olacaktır. Yine yurt dışı bağlantılı konular, seyahatler, belki yurt dışına yerleşme, o konuların sorumluluklarıyla ilgili konularda zorlanacağımız bir haftada olabiliriz. Mars-Plüton etkisi üzerimizde bir baskı oluşacağına işaret ediyor. Yine sosyal medya girişimlerimiz, sosyal medya üzerindeki etkileşimlerimiz de bizi biraz zorlayabilir. Yani aslında gündelik yaptığımız bir paylaşım belki de bir noktada bizim için
bir baskı unsuruna dönüşebilir. O yüzden bu süreçte sosyal medyada ne paylaştığımıza da biraz dikkat etmemiz gerekebilir. Diğer taraftan meslekte yükselme konuları, meslekte terfi alma konuları ya da uzmanlaşma konuları üzerimizde biraz baskı oluşturabilir. Mars'ın tetiklemesiyle bu bir mücadele alanına dönüşebilir. Bu alanda güç çatışmaları yaşayabiliriz. Rekabet artacak diyebiliriz. Ama Mars belki bizi dediğim gibi güçlü kılabilir. Mars'ın enerjisi planlı ve kontrollü olacağından dolayı güç çatışmalarından zaferle çıkma ihtimalimiz de bu hafta biraz daha ihtimal gibi görünüyor. Sadece bu konuların üzerimizde baskı oluşturduğunu biraz daha güçlü bir şekilde de hissedebiliriz sevgili yükselen ikizler. İşte yurt dışına taşınma, yaşama, belki yurt dışına ticari bir girişim yapma konusu bizim için zorlayıcı bir unsur olarak hayatımıza yansıyabilir bu süreçte. Tabii ki Plüton da yine 6. evi yönettiğinden dolayı çalışma hayatımız ve bu sorumluluklarımızın bizi biraz zorlayacağı bir döneme giriş yapıyor gibiyiz. Aynı gün içerisinde Plüton, Uranüs ve Güneş'in bir üçgen açı oluşturması ve aslında bu üçgen açının, büyük üçgen açı kalıbının uçurtma açı kalıbına dönüşmesi de dikkat çekiyor. Yani bizler yaptığımız yeni girişimler, geleceğe yönelik yapacağımız yeni girişimlerle ilgili bir yanılgı, bir yanılsama, bir aldanma, aldatılma ya da belki de bilinçli olarak aldatıldığımız bir durumu avantaja çevirebileceğiz gibi duruyor. Çünkü uçurtma açı kalıpları krizleri avantaja dönüştürme enerjisini de beraberinde getirecektir. Belki de bu üçgen açıların, yani Plüton, Uranüs ve Güneş'in ortaya çıkaracağı olumlu enerjiyi nasıl yönlendireceğimizi de bize gösterecek bir enerji olarak değerlendirmemiz bizim için daha doğru olacaktır. Evet, ani gelişmeler, değişim dönüşüm enerjisini, işte yapacağımız girişimlerin nasıl hayatımıza yön vereceğini bilmemizi de sağlayabilir. Atacağımız hatalı bir adım aslında önümüzdeki süreçte nasıl doğru adımlar atmamız noktasında bize yön gösterici olabilir sevgili yükselen ikizler burçları. Gökyüzünün etkileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak. Aşk hayatınız ve parayla ilgili konularda da biraz daha net yorumlar istiyorsunuz. Farkındayım ama zaten Güneş, Neptün ve Ay aşk hayatınıza vurgu yapıyor. Bununla ilgili biraz detay verdim. Jüpiter zaten 2. evinizde seyrine devam ediyor ve bu hafta çok net açılara sahip değil. O yüzden de o şanslı enerji hala akışında seyredecek gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü enerjileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyor? Yorumlara geçmeden önce eğer videomu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yine abone değilseniz abone olarak, Hype seçeneğini kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Ufak tefek sorularınız da olursa biliyorsunuz ki her zaman yanıtlıyorum. Bu yüzden de yorumlarınızı bırakmaktan da çekinmeyin. Şimdi geçelim haftanın enerjisine. Terazi burcuna geçiş yapan Güneş'le haftayı karşılıyoruz. Bu sizin için ne ifade ediyor? Güneşin Terazi burcuna geçmesi sizin aile hayatınız, özel hayatınız, ev, yuva, barınma, emlakla ilgili konularınıza biraz vurgu yapacak. Zaten Merkür de bu alanda ilerliyor, ancak bu arada gezegenlerin enerjisini Terazi burcunda nasıl hissettiklerini de değerlendirmemiz bizim için daha doğru olacaktır. Çünkü Güneş Terazi burcunda düşüşte, yine Merkür de zaten burada ikilemlere düşmenizi sağlayacak bir enerji sağlıyor. Hafta içerisinde Ay da, yani sizin yönetici gezegeniniz de bu alandan geçtiğinden dolayı aile, ev, yuva, barınma temaları, özel hayat temaları vurgu kazanacak gibi görünüyor bu hafta içerisinde ve önümüzdeki süreçte tabii ki. Güneş burada düşüşte olduğundan dolayı kendinizi ailevi konuların merkezinde çok göremeyebilirsiniz bu süreçte. Yine bu alanı yönetmekte, kendinizi istediğiniz gibi ortaya koymakta geri kalabilirsiniz. Kendinizi, enerjinizi bu alana yansıtmakta zorlanabilirsiniz.
Belki yaratıcı olmanız gerekiyorsa, bu alanı yönetmeniz gerekiyorsa, yani özel hayat, aile hayatı, belki işte bir ev tadilatı söz konusu olabilir, bir taşınma söz konusu olabilir. Bu konuları organize etmekte biraz enerjimiz yeterli olmayabilir bu hafta içerisinde sevgili yükselen yengeç burçları. Merkür'ün de enerjisi zaten dediğim gibi fikirsel olarak da ikilemlere düşmemizi tetikleyebilir. Yani aile konuları bizim için biraz kafa karıştırıcı olabilir bu süreçte. İlerlediğimiz zaman aynı gün içerisinde Mars'ın da Akrep Burcu'na geçiş yaptığını gözlemliyoruz sevgili yükselen yengeçler. Yani bizim için enerjimizi yansıtacağımız alan bir diğer taraftan da 5. ev konuları olacak. Bu konularla ilgili biraz güçlü hissedebileceğiz. Hayatta bizi motive eden alanlar da yine bunlar olabilecek. Yani 5. evimiz aşk hayatımız, flört hayatımız, cinsellikle bağlantılı. Bu konular bizim için motive edici olabilir. Güçlü hissettirecek alanlar olabilir. Çocuklarımız, yapacağımız yeni riskli girişimler, önünü göremediğimiz, ne yöne gideceğini kestiremediğimiz girişimler. Diğer taraftan da kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız alanlar, sanatsal faaliyetler, yaşam konforumuzla ilgili konular, belki sportif faaliyetler de yine ön planda olabilir bu süreçte. Mars, Akrep Burcu'nda, Koç Burcu'nda seyrettiği gibi devam etmez enerjisine. Burada kontrolsüz bir güç olmaktan çok kontrollü bir güç olarak hayatımıza yansır. Yani bu alanda problemlerimiz de varsa 5. ev konularında bunları çok iyi kontrol edebileceğimiz, gücümüzü çok orantılı kullanabileceğimiz, doğru mücadele verebileceğimiz bir dönemden geçeceğiz diyebiliriz ve Mars'ın Akrep Burcu'nda güçlü olması, enerjisini çok doğru yansıtabilmesi beraberinde de zaferi getirebilir. Yani aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda, kendinizi ortaya koymak istediğiniz ve yeni girişimler yapmak istediğiniz konularda zafer sizin olabilir bu süreçte. Tabii ki bu hafta bir zorlayıcı açımız da var. Onu da birazdan değerlendireceğim ama temelde bunu bilmek, gücün bizde olduğunu bilmek ve o gücü doğru şekilde kontrol edebileceğimizi bilmek bizim için yararlı ve bizi zafere ulaştırıcı şeklinde yorumlanabilir. 23 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş'in Neptün'le bir karşıt açı gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Neptün hala Koç burcunda, retro pozisyonda, Güneş de Neptün'ün karşıt açıda olması aslında baktığımızda özelde aile hayatımız ve kariyer hayatımız temelinde bir strese işaret ediyor ama burada şöyle değerlendirirsek, yani Güneş'in Neptün'ü tetiklediğini değerlendirirsek kariyerle ilgili konularda dikkatli olmamız gerekebilir en başta sevgili yükselen yengeç burçları. Ayak kaydırma operasyonları, aldatıcı durumlar veya karşımıza çok da gerçekçi senaryoların, gerçeklerin getirilmediği durumlarla karşılaşabiliriz. Bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor. Neptün baktığımız zaman 9. evinizi temsil ediyor. Yani belki de bir yükseliş bekliyorsanız, bir terfi bekliyorsanız bunun size vaat edildiğini düşünebilirsiniz ya da aslında bu şekilde yansıtıldığı bir durumla karşı karşıyasınızdır. Bu bilgi belki de size verilmiştir ama son anda bu fikirden vazgeçildiğini, yerinize başkasının öngörüldüğünü de gözlemleyebilirsiniz. O yüzden kariyerde yükselmeye, kariyer temalı konularda aldanmalara, aldatılmalara açık olduğumuz bir haftadayız. Dikkatli olmamız gerekiyor sevgili yükselen yengeçler. Güneş baktığımız zaman sizin para hanenizi yönetiyor. Belki de kariyerde size vaat edilen maddi gelirlerin sağlanamaması gibi bir durumla da karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili yükselen yengeç burçları. Bu konular bizim için dikkat çekici hafta içerisinde. Yine yurt dışına taşınma, yurt dışıyla bağlantılı girişimlerimiz söz konusuysa bu konularda da yine biraz daha uyanık olmamız, aldanmalara karşı dikkatli olmamız veya bizim için yanıltıcı hedefler, yanıltıcı vizyonlar belirlenmişse bunlarla da yüzleşebileceğimiz bir haftada olabiliriz. 24 Eylül'e baktığımız zamansa burada Mars ve Plüton'un bir kare açı gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz.
Mars az önce bahsettiğim gibi 5. evinize geçiş yapmış durumda. Plüton ise 8. evinizi değiştirip dönüştürüyor sevgili yükselen yengeç burçları. Bu da aslında beklenmedik harcamalara karşı biraz dikkatli olmamız gerekliliğine işaret ediyor gibi. 8. evimiz alacak, verecek, nafaka, krediler, dıştan elimize gelen pasif gelirlerle bağlantılıdır. Bir taraftan da krizlerle ilgili bir evdir. O yüzden de yapacağımız yeni bir girişim eğer maddi boyutu da varsa bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor. Yani yeni bir girişim yapacaksak bunu bir krediye bağladıysak ya da elimize geçecek bir pasif gelirle bağdaştırarak yola çıkma kararı almışsak burada beklenmedik bazı sürprizlerle karşılaşabiliriz ya da çocuklarımızla ilgili konularda, yapacağımız yeni girişimlerle ilgili konularda, aşk hayatımızla ilgili konularda da zorlayıcı, belki de bizi hedefimizden caydıracak bazı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bir krizin hedeflerimizi, planlarımızı değiştirip dönüştürebileceğini gözlemleyebiliriz veya o az önce bahsettiğim işte alacak, verecek, nafaka gibi konuların ya da parayla ilgili konuların, pasif gelirlerle ilgili konuların ya da ortaya çıkacak bir krizin sizin üzerinizde değiştirici, dönüştürücü bir güç olarak yansıması mümkün olabilir. Yani sizler bu hafta özellikle 8. ev konularında bazı değişim ve dönüşüm enerjilerini daha güçlü hissedebilirsiniz. Bu konuların üzerinizde biraz baskı yarattığını da hissedebilirsiniz. Özellikle bunu daha fazla yeni bir atılım yapacaksanız, yeni bir girişim yapacaksanız bu noktada da hissedebilirsiniz gibi duruyor. Plüton zaten 5. evinizin de yönetici gezegeni olduğundan dolayı temelde işte aşk, çocuklar, yapacağınız yeni girişimler, kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız konularda güç dengeleri sizi biraz yorabilir gibi duruyor sevgili yükselen yengeç burçları. Aslında burada Plüton, Uranüs ve Güneş'in üçgen bir açı kalıbıyla birbirlerine bağlanmaları ve Neptün'le de bağlantıda olmaları bir uçurtma açı kalıbını ortaya çıkarıyor ve bize de şu mesajı veriyor açıkçası. Bir krizi avantaja dönüştürebiliriz sevgili yükselen yengeç burçları bu hafta. O yüzden de belki Plüton ve Mars karesinin tetikleyeceği bir krizi veya az önce bahsettiğim o Neptün-Güneş karşıtlığının tetikleyeceği bir krizi bizler avantaja çevirme şansına da sahip olacağız. Aslında bir uyanışta yaşayabileceğiz. Yani yaşayacağımız yanılgı belki kariyerle ilgili konuda ayağımızın kaydırılması bizim doğru yöne yönlenmemiz noktasında destekleyici bir enerji olduğunu fark etmemiz avantajımıza olacak diyebiliriz. Yani krizi dediğim gibi kısacası avantaja çevirme şansımız olacak. Ya da işte Uranüs'ün, Plüton'un, Güneş'in o üçgen açısıyla birlikte ortaya çıkardığı enerjiyi ne yöne yönlendirmemiz gerektiğini de çok daha rahat algılayabileceğiz. Aslında bizler Plüton, Güneş ve Uranüs'ün o üçgen açısıyla ortaya çıkacak olumlu enerjiyi yönlendirmekte de belki de zorlanabiliriz. İşte karşımıza çıkacak olan olaylar, durumlar bu hafta bu enerjiyi de ne yöne çekmemiz gerektiği noktasında bize netlik kazandıracak olumlu güzel bir enerji. Evet, krizlerle belki problemlerle karşılaşacağız ama dediğim gibi o toplamdaki enerjiyi avantajımıza dönüştürebileceğiz gibi duruyor. Çünkü Güneş'in Plüton ve Uranüs'te de üçgen açısı var ve Uranüs ve Plüton'un da birbirini gördüğü bir üçgen açı söz konusu. Olumlu akışında enerjiler değişim dönüşüm getiriyor ama bizler nasıl ilerleyeceğiz bu enerjiyle yolumuzu daha net bu hafta görebileceğiz gibi duruyor. Sizler bizden biraz da parayla ilgili ve aşk hayatınızla ilgili daha net yorumlar bekliyorsunuz. Aşk hayatınız zaten belirttim. Yani bu alanda daha planlı olacağımız, belki de daha ciddi adımlar atacağımız bir dönemden geçiyoruz. Belki biraz cinsellik temelinde bir döneme giriş yapıyor olabiliriz. Mars'ın da buraya giriş yapmasıyla birlikte. Para hanemiz dediğim gibi
Güneş 4. evimize giriş yapıyor. Belki emlak, ev, yuva, aile konularına biraz daha fazla harcama yapabiliriz gibi duruyor bu süreçte. Özellikle Güneş ve Neptün'ün karşıt açısı da maddi konularda da dolandırılmalara karşı dikkatli olmamız gerekliliğine işaret ediyor olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü enerjileri hangi yaşam alanlarımıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden ufak bir hatırlatma. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak yine daha ön plana çıkmasını da videonun sağlayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Ufak tefek sorularınız olursa da biliyorsunuz yanıtlıyorum. Yorum bırakmayı da ihmal etmeyin. Gelelim haftanın etkilerine. Güneş yani sizin yönetici gezegeniniz Terazi burcuna geçiş yapıyor. Güneşin Terazi burcuna geçmesi demek sizin 3. ev konularınıza daha fazla vurgu yapması demek olacak. Zaten Merkür de bu alanda seyrine devam ediyor. O yüzden de sizler iletişim, ulaşım, eğitim, ticaretle ilgili konular, yakın akraba, kardeş kuzen ilişkileriyle ilgili konulara daha fazla odaklanacağınız bir dönemden geçeceksiniz ama nasıl geçeceksiniz? Şimdi Güneş Terazi burcunda düşüşte, yani sizler kendinizi bu alanlarda tam da istediğiniz gibi gösteremeyebilirsiniz. Bu alanı çok da iyi kontrol edemeyebilirsiniz. Gündemde bazı mevzular varsa otoritenizi çok ortaya koyamayabilirsiniz, organize edemeyebilirsiniz olayları, durumları, gelişmeleri veya yapmak istediklerinizi iyi planlamayabilirsiniz bu süreçte. Merkür de zaten Terazi burcunda ikilemlere düşürmek için sizi çok uygun bir pozisyonda. Bu alanda planlarınız, projeleriniz, belki yapmak istedikleriniz varsa dediğim gibi hem ikilemlere düşme ihtimalimiz var bu dönemde hem de olayları, durumları çok da istediğimiz gibi yönetemeyebiliriz. Kendimizi çok %100 bu konulara odaklayamayabiliriz açıkçası sevgili yükselen aslan burçları. Aynı gün içerisinde Mars'ın da Akrep Burcu'na geçiş yaptığını gözlemliyoruz. Mars'ın Akrep Burcu'na geçiş yapması ise 4. ev konularımızda kendimizi çok daha güçlü hissedeceğimiz bir döneme işaret ediyor olabilir. Neden diyecekseniz, Mars güçlük getirmez mi, zorluk getirmez mi diyeceksiniz. Mars bir kere Akrep Burcu'nda kendi evinde yöneticisi olduğu bir alanda. Öte yandan Koç burcunda davrandığı gibi davranmayacak burada. O kontrolsüz enerji bu Akrep burcunda kontrollü bir enerjiye dönüşecek. Çok daha istikrarlı, çok daha planlı, ne yaptığımızı bilerek mücadele edeceğiz karşımıza gelen zorluklarla. O yüzden de ev, yuva, aile, özel hayat, bir diğer taraftan da barınma, kira, taşınma gibi konularda, emlakla ilgili konularda da çok planlı, programlı, gücümüzü kontrollü kullanabileceğimiz ve aslında baktığımızda günün sonunda zafere de ulaşabileceğimiz güçlü bir enerjiyle karşı karşıyayız. O yüzden de Mars'ın Akrep Burcu'ndan geçtiği süreç bizim için avantajlı olacaktır. Evet, belki zorluklar getirebilir, bazı konularda mücadele etmek için bizi zorlayabilir veya yoğunluk getirebilir bu konulara, ama aynı zamanda Mars'ın o alandan geçmesi içinizde o mücadele edecek gücü bulmanız anlamına da gelir ve dediğim gibi bu güç kontrollü bir güç olacak bu kez. 23 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Neptün'ün karşıt açısıyla karşılaşıyoruz sevgili yükselen aslan burçları. 3-9 ev aksında önemli gelişmelerle karşılaşabiliriz bu hafta. Güneş ve Neptün'ün karşıtlığı aldanmalara, yanılgılara, aldatılmalara karşı biraz dikkatli olmamız gerekliliğine işaret edecek. Neptün sizin 9. evinizde olduğundan dolayı özellikle seyahat ederken dikkatli olmamız gerekebilir. Özellikle uzun mesafe yurt dışı seyahatleri, yabancılarla olan ilişkilerimiz, yabancı ortaklarla girişeceğimiz işlerimizle ilgili gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Dediğim gibi aldatılabiliriz, yanıltılabiliriz. Bilerek belki de bu konularda
ayağımız kaydırılabilir. Bu sosyal medya girişimleriyle bağlantılı olabilir. Yurt dışına yaptığınız bir yatırım olabilir. Belki yurt dışına taşınma söz konusu olabilir. Bu konularda gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Neptün baktığımız zaman 8. evimizi de yönetiyor. Bir kredi alacaksanız, bir alacak verecek mevzusu varsa bunlarla ilgili de biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Yanlış yönlendirebiliriz. Belki çok pozitif, çok olmayacak kadar idealize edilmiş hedefler de belirtilmiş olabilir bizler için ve bu alanlarda da dediğim gibi yanılgıya düşebiliriz. Neye inandığımız da bizim için bu süreçte önemli olacaktır. Ön yargılarımız da bizim için yanıltıcı olabilir. Yani bir kişiyle, bir durumla, bir olayla ilgili peşin hükümlü olabiliriz ama aslında yanıldığımızı da görebiliriz ve bu yanılgı bizi biraz da zarara da uğratabilir. Bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor sevgili yükselen aslan burçları. Güneşin de dediğim gibi 3. evde olması yine ticaret, ulaşım, eğitimle ilgili konularda kendinizi bu alanlarda temsil etmeye çalıştığınız konularda da yine o Neptün'ün aldatıcı enerjisi, kafa karıştırıcı enerjisi de devreye girebilir. Yani bir kafa karışıklığı olacak ama daha fazla aldatıcı bir enerjinin açığa çıkacağını belirtmekte yarar var sevgili yükselen aslan burçları. 24 Eylül'e geldiğimiz zaman Mars ve Plüton arasında bir kare açı netleşecek. Mars ve Plüton arasındaki bu kare açı özel hayatımıza dikkat çekiyor temelde. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekecektir. Güç ilişkileri, ilişkideki güç dinamikleri bizim için problem yaratabilir sevgili yükselen aslanlar bu hafta içerisinde. Özellikle sizler ev hayatınız, özel hayatınız, aile hayatınızda yönetici güç olmaya çalışırken bir diğer taraftan da karşı tarafın sizin üzerinizde bir güç oluşturmaya, bir yönetim oluşturmaya çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. Bu alanı kendisinin istediği gibi yönetmeye çalıştığını gözlemleyebilirsiniz ve burada da bir çatışma söz konusu olabilir. Bunu tabii ki yine Plüton'un bulunduğu alan 7. ev olduğundan dolayı ortaklı ilişkiler, ortaklı işlerle ilgili alanda da düşünebilirsiniz. Rekabetli olduğunuz konularda da biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle işte yine bir ev alacaksanız, bir ev satacaksanız, bir barınma, bir özel hayat kurma planınız varsa, kirayla ilgili belki bazı gündemleriniz varsa burada da zorlayıcı bazı gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Bir noktada da özellikle 7. ev konularında yani ortaklı iş, rekabetli olduğunuz konular, evlilik, ilişkiler bu alandaki o gerekli olan dönüşüm enerjisini de tetikleyecek bir olay olacaktır. O yüzden de bu olayın bizi nereye yönelttiğini dikkatli görmemizde avantajımıza olabilir. Zaten aynı gün içerisinde baktığımızda Plüton, Uranüs ve Güneş arasında da bir büyük üçgen açımız var. Ve aslında bir gün öncesinde de Neptün'ün Güneş'le karşıtlığıyla birlikte gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı da oluşuyor. Ve bu uçurtma açı kalıbı da bize şunu söylüyor: krizi avantaja dönüştürebilirsiniz. Gökyüzündeki gezegenlerin etkileşimlerine baktığımız zaman az önce belirttiğim gibi yabancılarla ilgili konularda ticari girişimleriniz, belki bir eğitim almak istiyorsunuzdur veya kendinizi geliştirmek istiyorsunuzdur, yeni bir adım atmak istiyorsunuzdur, iletişim, ulaşım, ticaretle ilgili konularda buradaki yanılgı, yanılsama size doğru yolu bulmanızda yardımcı olabilir. Bu şekilde krizi avantaja çevirebilirsiniz. Mars-Plüton karesi, özel hayat, rekabetli olduğunuz konular, ilişkiler, ortaklı işlerde sizi zorluyor olabilir. Güç dengeleri üzerinde size bir test niteliği taşıyabilir ama yine bu sayede de aslında değişim ve dönüşüm enerjisini nasıl yönlendirmeniz gerektiğini de daha net algılayabilirsiniz. Çünkü bir diğer taraftan da Uranüs, Plüton ve Güneş arasında büyük bir üçgen açı kalıbı var ama bu olumlu enerjiyi nasıl kullanacağımız, nasıl yönlendireceğimizi bize Neptün söyleyecek ve bu bir yanılgıyla, bir yanılgının, bir aldatılmanın ortaya çıkmasıyla netleşecek gibi duruyor ve bu durum sonrasında bizler nasıl hareket etmemiz gerektiğini çok daha net de görebileceğiz gibi duruyor sevgili yükselen aslan burçları.
Sizler aşk hayatınızda maddi konularla ilgili bizlerden biraz daha net yorumda bekliyorsunuz ama şimdi baktığımızda Başak Burcu'nda Güney Ay düğümü ve Venüs'ü ağırlıyorsunuz. Bu hafta içerisinde yönetici gezegeni Merkür de Terazi burcunda ilerliyor. O yüzden de parayla ilgili konularda çok pozitif gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz biraz düşük olabilir. Uranüs'te Venüs'ün kare açısı hala aktif. Bu enerji birbirini destekliyor. O yüzden de beklenmedik noktalarda para çıkışı olabilir cebimizden. Merkür'ün de yine 3. evde dengesiz bir enerjide bulunması parayla ilgili konularda denge kurmakta. Belki bir girişime, bir işe özellikle yatırım yapma noktasında bizi biraz zorlayabilir, ikilemlere düşürebilir. O yüzden gitgelli bir hafta olabilir bizim için para ve harcamalar konusunda, kazanç elde etme konusunda. Aşk hayatınıza baktığımızda Jüpiter hala 12. evde, bu haftaki gökyüzü etkileşimlerine de pek dahil olmuyor baktığımızda. O yüzden de aşk hayatımızla ilgili belki iç dünyamızda o yüzleşmemize devam etmemiz gerekebilir ya da çok beklemediğimiz bir anda da yine aşkı bulma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Gökyüzünün bu haftaki enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü enerjileri hangi yaşam alanlarımıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bir diğer taraftan da kanalıma abone değilseniz abone olarak yine hype seçeneğini de kullanarak beni ön plana çıkarabilir ve destekleyebilirsiniz. İzlenme oranlarından gözlemliyoruz ki birçok kanalda olduğu gibi kanalı izleyenler daha fazla, çoğunlukla abone olmayanlar. O yüzden de abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Bir diğer taraftan da biliyorsunuz ki yorumlarınıza mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Ufak tefek çok da özel haritanızı ilgilendirmeyecek sorularınız da olursa yine sizlere cevap vermekten mutluluk duyarım. Gelelim haftanın detaylarına. Güneş Terazi burcuna geçiş yapıyor sevgili yükselen Başak Burçları. Güneşin Terazi burcuna geçmesi sizin maddi konulara önümüzdeki süreçte daha fazla odaklanacağınıza işaret ediyor olabilir. Ancak Güneş ve Merkür'ün bu alandaki seyrinin nasıl bir etki yarattığını da doğru yorumlamamız gerekiyor. Çünkü Güneş Terazi burcunda düşüşte, o yüzden de maddi konularda kendimizi çok da istediğimiz gibi ortaya koyamayabiliriz. İstediğimiz kazançları elde etmekte zorlanabiliriz. Güneş zaten sizin 12. evinizi de yönettiğinden dolayı kontrol dışı bazı gelişmelerde maddi konularda hayatımıza yansıyabilir gibi duruyor. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür de zaten yine Terazi burcunda seyrine devam ettiğinden dolayı burada bizi kazançlar ve harcamalar konusunda ikilemlere de düşüren bir enerjiyi açığa çıkarıyor. Yine Ay da Terazi burcunda hafta içerisinde ilerlediğinden dolayı buralarda gitgeller, çok da istikrarlı bir enerji açığa çıkmayacak diyebiliriz. O yüzden de özellikle Merkür ve Güneş'in de bu alandan geçtiği dönemde kazanç hanemiz çok istediğimiz gibi şekillenemeyebilir. Bu konuda bilinçli olmamız bizim için faydalı olur. Belki nasıl hareket etmemiz gerektiğini daha net görmemizi sağlayabilir. Aynı gün içerisinde Mars'ın Akrep Burcu'na geçiş yapması ise 3. ev konularında bize güç kazandıracak gibi duruyor. Mars Koç burcundaki gibi bir kontrolsüz güç olarak değil, kontrollü bir güç olarak Akrep burcunda ilerleyeceğinden dolayı yakın akraba, kardeş, kuzen ilişkilerimizi yönetmekte, bu alanda gücümüzü, otoritemizi ortaya koymakta zorlanmayacağımız bir dönemden geçeceğiz. Özellikle bu ilişkilerde bir problem oluşursa sizler bu alanı çok daha güçlü bir şekilde kontrol edebileceksiniz gibi duruyor sevgili yükselen Başak Burçları. Diğer taraftan da iletişimle ilgili, ulaşımla ilgili, eğitim, ticaretle ilgili konularda da planlı, programlı ve gücünüzü doğru kontrol ederek adımlar atacağınız bir süreçten geçtiğinizde
hedeflerinize ulaşmakta, zafere ulaşmakta hiç de zorlanmayacağınız bir dönemden de geçiyor olabilirsiniz. Tabii ki Mars zorluk getirmez mi? Tabii ki bizi biraz zorlayabilir. Belki bu alanda yoğun bir enerji açığa çıkarabilir. Gündemlerimiz bizi zorlayabilir. Ama dediğim gibi sizler bunlarla baş edecek gücü de kendinizde bulabileceksiniz sevgili yükselen Başak burçları. İlerlediğimiz zamansa geliyoruz 23 Eylül'e. 23 Eylül'de Güneş ve Neptün'ün bir karşıt açısı söz konusu. Sevgili yükselen Başak burçları 2-8 ev aksında karşılaştığımız bir durum. Ve Neptün sizin 8. evinizde olduğundan dolayı kredi alacaksanız alacak verecek durumları söz konusuysa miraslar, pasif gelirler, bir yerden gelir bekliyorsanız yine doğrudan bir kazanım olmayan bir gelir söz konusuysa bu alanlarda aldatılmalara, dolandırılmalara ya da size yanlış bilgi verilmesi, yanlış beklenti oluşturulmasıyla ilgili durumlara dikkatli olmanız gerekiyor sevgili yükselen Başak burçları. Güneş zaten dediğim gibi sizin 12. evinizi yönetiyor. Neptün bir diğer taraftan da yine rekabette olduğunuz konular, evlilik, ortaklı işlerle ilgili konulara işaret ediyor. İşte belki de pasif gelir elde ettiğiniz bir ortaklı işiniz varsa ya da rekabette olduğunuz bazı konular varsa bu alanlarda da aldatılmalara ve önünüze geçilmesiyle ilgili konulara dikkat etmemiz gerekecektir. Ama daha fazla bir para alacaksak, birine borç vereceksek bu konularda ciddi düşünmemiz ve aldatılma ihtimalimizi göz önünde bulundurmamız gerekiyor ya da önümüze çizilen o kusursuz senaryonun bizi aldatıcı olabileceğini de bilerek hareket etmemiz gerekecek gibi duruyor. Para konularında bizler ekstra dikkatli olmak durumundayız sevgili yükselen Başak burçları bu hafta içerisinde. 24 Eylül'e geldiğimiz zamansa Mars ve Plüton'un bir kare açısı dikkat çekiyor. 3-6 ev aksında çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, iletişimimiz dikkat çekecek. Birbirimizin üzerinde nasıl bir otorite, nasıl bir güç oluşturmaya çalıştığımız noktasında krizler açığa çıkabilir sevgili yükselen Başak burçları. Plüton sizin 6. evinizde, yani çalışma hayatınızı, gündelik sorumluluklarınızı dönüştürdüğü bir alanda ve Mars'ın bu alana tetikleme yapması, ancak kontrollü bir güçle tetikleme yapması sizlerin aslında bu çatışmadan zaferle çıkma ihtimalinize işaret ederken yine de o güç çatışmalarının, güç çekişmelerinin bu hafta her durumda karşınızda olabileceğine işaret ediyor ve iletişim temelinde bazı sorunlar olabileceğini ya da bazı yasal yükümlülükler, attığınız anlaşmanın size getirdiği sorumluluklar noktasında da bazı güç çekişmeleri, çatışmaları ya da üzerinizde bir baskı oluşturulması gibi gündemler söz konusu olabilir. Aslında bu hafta Güneş ve Neptün'ün karşıtlığıyla birlikte gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı da oluşuyor. Gökyüzü bize bir noktada Güneş, Plüton ve Uranüs arasında üçgen bir açı, işlerin yolunda gideceğine yönelik pozitif bir enerji sağlıyor. Ani değişimler, dönüşümler, belki de avantajlı durumlar gündemimizde olabilir ama bir diğer taraftan da bu enerjiyi nasıl yönlendirebileceğimize Neptün karar verecek gibi duruyor. Yani o aldatılma ya da aldatılma ihtimalimizi fark etme gibi durum bize bu olumlu enerjiyi nasıl yönlendirebileceğimiz noktasında bir rota belirleyecek ya da burada bir kriz açığa çıkıyorsa, çünkü zaten 8. evde bir durumla karşılaşıyoruz. Krizle karşılaşma ihtimalimiz yüksek gibi duruyor ama bu krizi avantaja dönüştürme enerjisini de açığa çıkarıyor uçurtma açı kalıbı. O yüzden de yön verici bir enerji olarak değerlendirmemiz bizim için çok yararlı olacak. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekecek. Yani bir aldatılmayla ya da yanılsamayla karşılaştığımızda bunu olumsuz yerine hayatımıza yön verecek olumlu bir etki olarak değerlendirmek bizim için yararlı olacak gibi duruyor.
Gökyüzünün temeldeki açıları bu şekilde hayatımıza yansıyacak hafta içerisinde. Diğer taraftansa sizler tabii ki maddi konular ve aşk hayatınızla ilgili beklenti içerisindesiniz bizden de. Maddi konularda az önce belirttim, ikinci evimizde gezegen etkileşimleri, güneşin bu alana geçmesi nasıl bir etki yaratacak bunu detaylandırdım. İlişkilerle ilgili zaten Neptün uzun süreli bir birliktelik söz konusuysa bu alanda da bir aldanışı ya da belki de belli bir vizyonda, belli bir hedefte birleşemediğinizi fark etmenizi sağlayabilir. Ortaklı işlerinizde de bu hayatınıza yansıyabilir ama ilişkilerle ilgili bir aldanış sezinleyebilirsiniz bu hafta içerisinde. Aşk hayatınızı da Satürn'ün temsil etmesi ve onun da 7. eve gerilemesi belki de kısa süreli ilişkileri uzun süreli birlikteliklere dönüştürme noktasında daha yapıcı, daha disiplinli, daha ayağı yere sağlam basan adımlar atmamız gerekliliğine işaret ediyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? Güneş sizin burcunuza geçiş yapıyor. Tüm terazi burçlarının doğum günü şimdiden kutlu olsun. Ancak küçük bir hatırlatma, videoyu beğeniyorsanız, gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yine abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak bu videonun daha ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ufak tefek sorularınız varsa da biliyorsunuz ki her zaman yanıtlıyorum. Sorularınızı yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz. Gelelim haftanın etkilerine. Güneş sizin burcunuza geçiyor dedik sevgili yükselen terazi burçları. Güneşin sizin burcunuza geçiş yapması demek, sizin daha fazla bu süreçte ön planda olabileceğinize işaret ediyor demek olabilir. Merkür de sizin burcunuzda geçiş yapıyor. Merkür de sizin burcunuzdan geçtiği bu süreçte özellikle sizler belki de daha fazla yurt dışı hayallerinize, belki kendinizi meslekte geliştirme, uzmanlaşma, terfi hayallerinize odaklamış olabilirsiniz. Bu gündemler daha fazla ön planda olabilir hayatınızda. Bir diğer taraftan da tabii ki Başak Burcu'nu da temsil ettiğinden dolayı bu gündemlerle bağlantılı kontrol dışı gelişmeler de hayatınıza yansıyabilir temelde. Yalnız Güneş sizin burcunuzda düşüşte olduğundan dolayı burada belki geleceğe yönelik hedefleriniz, hayalleriniz, kariyer kazançlarınız, yakın arkadaş ilişkileriniz, dahil olmak istediğiniz sosyal gruplar içerisinde kendinizi çok net gösteremeyebilirsiniz. Kendinizi çok iyi ifade edemeyebilir, ortaya koyamayabilirsiniz. Yine yaratıcılığınızı, o alandaki konuları organize etmeyi, düzenlemeyi, yönetmeyi iyi bir şekilde ortaya koyamayabilirsiniz. Yani o gelecekle ilgili hedefler, hayaller, bu konuları çok da olması gerektiği gibi yönetemeyeceğiniz, organize edemeyebileceğiniz, yine yeteneklerinizle ilgili bazı hayalleriniz de varsa bu konularda da tam olarak kendinizi belki de ifade edemeyeceğiniz bir süreçte geçiyor olabiliriz. Ay da hafta içerisinde sizin burcunuzdan geçecek. O yüzden de bir diğer taraftan da kariyer temalarına da hafta içerisinde vurgu yapılması söz konusu olabilir. Zaten ikizler de dediğim gibi meslekte yükselme, belki daha bilinir olma, uzmanlaşma, kendinizi geliştirmekle ilgili eğitimler temalarını yüzüne çıkarıyor olabilir. Ay da bu alandan geçtiğinden dolayı, sizin burcunuzdan geçtiğinden dolayı kariyer odaklı bir hafta olma ihtimaline işaret ediyor gibi gökyüzü. İlerlediğimiz zaman aynı gün içerisinde Mars da Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesi aslında maddi konularda size bu dönemde güç kazandıracak diyebiliriz. Peki neden? Çünkü Mars Akrep Burcu'ndan geçtiği süreçte Koç burcundaki enerjisinden farklı olarak kontrolsüz güç yerine kontrollü bir güç olarak hayatınıza yansıyacak. O yüzden de belki odak noktanız, sizi motive eden konu daha fazla kişisel güvenliğiniz, özbenliğinizle ilgili konular olmakla birlikte para kazanmak, istikrarlı para kazanmak ve bu alanı iyi yönetmek, iyi organize etmek, gücünüzü bu alana oldukça kontrollü yansıtabilmek olacak sevgili yükselen terazi burçları.
kazanç haneniz güçlenecek diyebiliriz o yüzden bu hafta içerisinde, ama bir zorlayıcı açımız var, onu da birazdan değineceğim. Temel olarak Mars size bu alanda güç veriyor. Tabii ki bir yoğunluk, belki de biraz da zorluk verebilir ama Mars'ın bu alandan geçmesi aynı zamanda size bu zorluklarla, bu yoğun gündemlerle de mücadele etme gücünü veriyor. Bunu sakın unutmayın. İlerlediğimiz zaman sizin burcunuzda seyrine devam eden Güneş'in bir diğer tarafta, karşı tarafta Koç burcunda seyrine devam eden Neptün'le karşıt açıda olacağını gözlemleyeceğiz. Bu da demek olacak ki ilişkilerde, ortaklı işlerde, evlilikte, yine rekabetli olduğunuz konularda, yasal mevzularda dikkat, dikkat. Çünkü aldanmalara, aldatılmalara, dolandırılmalara karşı dikkat diyor bize gökyüzü. Sevgili yükselen teraziler, ilişkilerde aldatılmalar söz konusu olabilir. Belki hedefleriniz ya da ilişkiden beklediğinizi alamama gibi bir gündeminiz de söz konusu olabilir. Yani bu aldanma, yanılsama gibi de yansıyabilir ilişkinize. İlla ki partneriniz sizi aldatacak gibi bir algı oluşmasın. Burada temel olarak bir yanılsama, aldatılma da olabilir tabii ki ama temelde bir yanılsama, belki yanlış anlama ya da dediğim gibi sizin ilişkiye bakış açınızla karşınızdaki kişinin bakış açısının uyuşmaması, burada ilişkideki bir vizyon farklılığı da tetiklenebilir hafta içerisinde. Zaten Güneş sizin burcunuzda biraz zararda ya da sizin kendinizi ilişkiye belki çok adapte edememe, bu alanı çok da iyi kontrol edememekle ilgili konuların da bazı yanılsamaları tetiklemesi söz konusu olabilir. Ya da ilişkinin geleceğiyle ilgili bazı beklenti noktasında zıtlaşmalar söz konusu olabilir. Belki siz uzun vadeli bir ilişki bekliyorken, ilişkinizin geleceğini tasarlıyorken, bunun üzerine kendinizi odaklamışken karşı tarafın çok daha farklı bir yaklaşımda olduğunu da gözlemleyebilirsiniz. Belki size bu yönde umut vermiş olabilir ama sonrasında bu fikrinden caymış olduğunu, bu fikre, bu vizyona çok da bağlı kalmadığını gözlemleyebilirsiniz sevgili yükselen terazi burçları. Bir diğer taraftan da Neptün sizin sorumluluklarınızı, gündelik sorumluluklarınızı da ifade ediyor. Belki de ilişkinin sorumluluklarıyla ilgili sizin başarısız bir duruş sergilemeniz de karşı tarafta ilişkinin geleceğiyle ilgili fikir değişikliğine yol açmış da olabilir. Bunlar tabii ki olasılıklar. Ama dediğim gibi bu alanda dikkat etmemiz gerekiyor. Ortaklı işlerde dolandırılmalara, belki ardımızdan iş çevrilmesine karşı dikkatli olmamız gerekecektir. Ayağımız kaydırılabilir. Rekabette olduğumuz konularda da yine çok şanslı bir pozisyonda olamayabiliriz. Neptün yine çalışma hayatınıza da işaret ettiğinden dolayı çalışma hayatınızdaki gündemlere de dikkat diyorum. Bir sonraki güne geçtiğimiz zamansa Plüton ve Mars arasında bir kare açının netleştiğini gözlemliyoruz. Daha doğrusu Mars ve Plüton arasında. Mars sizin ikinci evinizde, az önce de bahsettim, size bu alanda biraz güç verecek, bu alanı iyi kontrol etme enerjisini sağlayacak. Ancak diğer taraftan 5. evinizdeki Plüton'la bir kare açı yapıyor. Yani 5. eviniz aslında biraz da aşk hayatımızla ilgili, flört hayatımızla ilgili, çocuklarımızla ilgili, yaşamdan belki daha fazla konfor aradığımız konulara işaret ediyor olabilir. Yine kendimizi göstermeye çalıştığımız, yeteneklerimizle var olmaya çalıştığımız konulara işaret ediyor olabilir. Riskli girişimler alanıdır aynı zamanda da. Tüm bu konularla ilgili üzerinizde bir baskı oluştuğunu hissedebilirsiniz. Hatta bu konuların mali yükü sizin için bir baskı oluşturuyor da olabilir. Yeni bir girişim yapacaksanız bunun bir maddi boyutu vardır. Belki çocuk yapmak istiyorsunuz, bunun maddi boyutu sizi endişelendiriyor olabilir. Bir ilişkiye başlayacaksınız, ilişkinin de bir maddi boyutu var. Yine bu sizi strese koyuyor olabilir. Ancak belirttiğim gibi Mars sizin kazanç hanenizden geçiyor. Bu alanı çok daha sağlıklı yönetebileceğiniz, güçlü olabileceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Ancak bu hafta
hafta Mars ve Plüton açısı belirttiğim konularda bazı beklenmedik belki masrafları gündeme getirebilir. Bu da sizi biraz yorabilir çünkü bunun üzerinizde özellikle bütçeniz üzerinde bir baskı oluşturduğunu düşünebilirsiniz sevgili yükselen terazi burçları. Aslında gökyüzü bu hafta bizi oldukça destekliyor. Tüm bu krizleri bir noktada baktığımızda da avantaja dönüştürme şansını veriyor. Neden diyecekseniz çünkü bir diğer taraftan Güneş Uranüs'le Plüton'la üçgen açı yapıyor. Uranüs ve Plüton arasında üçgen açı var. Gökyüzünde olumlu bir enerji döngüsü var ama bu enerjiyi nereye yönlendireceğimizi bulmakta zorlanıyor olabiliriz. Yani Güneş ve Uranüs meslekle ilgili konularda belki bize ani güzel fırsatlar veriyor olabilir. Gelecek vadeden bir kariyer vaat ediyor olabilir. Plüton 5. evimizde yeni girişimler belki de yine bu alanda meslekle ilgili konularda girişim yapma noktasında daha iyi kazanç elde etme konusunda bizi destekliyor. Değişim dönüşüm kapılarını önümüze aralıyor olabilir ama bu enerjiyi tam da nasıl kullanacağımız, nasıl yönlendireceğimiz ve tüm bu alanlarda olumlu etkileri alacağımızı bilmekte zorlanıyor olabiliriz. İşte bu hafta karşımıza gelecek olaylar belki de işte o Neptün'ün bizi uyandıracağı, o yanılsamadan uyandıracak etkisi tüm bu enerjiyi hangi alana nasıl yönlendirmemiz gerektiği noktasında bize ipuçları da verecek. Neptün tabii ki Koç burcunda ilerleyeceğinden dolayı da daha sonrasında da daha net ilerleyeceğinden dolayı 2026'da belirttiğim gibi ortaklı işler alanında size avantaj getirebilir. İlişkilerle ilgili önünüzü daha net görebilirsiniz. Hedeflerinizi daha net gerçekleştirdiğinizi görebilirsiniz. Tabii ki o Neptün Satürn'ün kaos dönemine hiç girmiyorum ama rekabetli olduğunuz konularda da yine size avantaj getirecek diyebiliriz. Krizi avantaja dönüştürme enerjisi gökyüzünde hakim, enerjimizi ne alana yönlendirmemiz gerektiği noktasında da gökyüzü bize yardımcı olacak. Temel olarak gökyüzünün açıları bu şekilde ve hayatımıza yansıyacağı alanlarda bu yönde olacak. Şimdi sizler daha fazla ilişki ve para konularıyla ilgili bilgiler istiyorsunuz. Parayla ilgili zaten belirttik. Aşk hayatınızda Plüton'un etkisiyle Mars ve Plüton'un çakışması etkisiyle de biraz değişecek, dönüşecek, ilişkinin maddi yönleri dediğim gibi biraz üzerinizde baskı oluşturabilecek. Bu alanı dönüştürme enerjisi daha aktif olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza etki edecek ve nasıl etki edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanabiliyorsanız videonun daha fazla ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Sorularınıza da biliyorsunuz ki her zaman yanıt vermeye çalışıyorum. Çok detaylı sorular olmaması koşuluyla mutlaka bir sorunuz varsa yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz. Gelelim haftanın etkilerine. Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor. Güneşin terazi burcuna geçiş yapması sizin 12. evinizdeki konuları canlandıracak diyebiliriz. Ve aslında Güneşin terazi burcuna geçmesi demek düşüşte çok da kendini iyi ifade edememesi demek olacak. Merkür de bu alanda ikilemlere düşme ihtimalimiz çok yüksek bu süreçte ve bu süreci doğru yönlendirme, doğru yönetebilme tek bir fikirle bu problemlerin, sorguların içerisinden çıkma ihtimalimizi azaltıyor. Ay da yine baktığımızda 12. evden geçecek bu hafta içerisinde. O yüzden de aslında sizler kontrolünüz dışında gelişen olay ve durumları nasıl yönetebileceğiniz, nasıl üstesinden gelebileceğiniz noktasında biraz zayıf kalabilirsiniz. Güneşin düşüşte olması, Merkür'ün ikilemlere sizi yönlendirmesi bu enerjiyi biraz aşağıya çekebilir. Ay da zaten dediğim gibi yine bu alandan geçeceğinden dolayı özellikle mesleki konularda pozisyonunuz, yükseldiğiniz pozisyonunuz ya da gelişme eğitimlerle ilgili konularda beklemediğiniz bazı gündemlerle karşılaşabilirsiniz ve bu gündemleri dediğim gibi yönetmekte, kendinizi ortaya koymakta, ne istediğinizi net olarak belirlemekte zorlanabilirsiniz sevgili yükselen
Akrep burçları. Bunu olumsuz olarak değerlendirmeyin. Bütün burçlarda Güneş'in Terazi burcundan transiti noktasında aynı enerjiyi farklı alanlarda hissedebilecekler ama Merkür'de dediğim gibi zaten sizin kriz evinizi yönetiyor. Yani bir krizi yönetmekte biraz zorlanabiliriz. Hangi yönde ilerlesem diye ikilemlere düşebilir ve dediğim gibi kendimizi net olarak ortaya koymakta ve bu alanı yönetmekte zorlanabiliriz. Gelelim size. Çünkü Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor aynı gün içerisinde haftanın ilk gününde ve bu size güç verecek tabii ki. Mars sizin yönetici gezegeniniz ve birinci evinize giriş yapması sebebiyle artık kendinizi çok daha güçlü hissedebileceksiniz. Zorluklarla mücadele etme noktasında gücünüzü çok daha doğru kontrol edebileceğinizi bu süreçte gözlemleyebileceksiniz. Mars zaten sizi yönetiyor burada. Koç enerjisi gibi davranmayacak, dediğim gibi kontrollü bir güç olarak hayatımıza yansıyacak. Kendinizle ilgili, çevrenize nasıl bir imaj yansıttığınızla ilgili çok daha kararlı, çok daha güçlü bir duruş da sergileyebilirsiniz. Bu dönemde etrafınızdan oldukça güçlü ve aslında yapıcı olarak da bir diğer taraftan değerlendirilebilirsiniz. Dıştan baktığımız zaman bizler sizi çok güçlü ve emin adımlarla ilerleyen bir akrep burcu olarak yaptığından emin bir akrep burcu olarak da gözlemleyebileceğiz. Siz özellikle kendinizle verdiğiniz mücadele noktasında da başarıya ulaşmaya açık olacağınız bir süreçten geçeceksiniz sevgili yükselen akrep burçları. 23 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Neptün'ün karşıt açısıyla karşılaşıyoruz. 6 ve 12 ev aksında bir durum söz konusu. Çalışma hayatınızla ilgili, gündelik rutininizle ilgili kontrolünüz dışındaki gelişmeler sizi aldatıcı bir nitelik taşıyabilir. Çalışma arkadaşlarınızın size karşı dürüst olmadığını, bir yanılgı olduğunu kavrayabilirsiniz ya da arkanızdan bazı işler çevrildiğini, size karşı çok da dürüst olunmadığını da kavrayabilirsiniz. Özellikle belki yeni girişimler, yeteneklerinize güvenerek size verilen bazı sorumluluklar noktasında da yine bazı yanılgılar, yanılsamalar ya da size gerçeğin söylenilmediği durumlarla da karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili yükselen akrep burçları. Çalışma alanında dikkat. Yine aldığınız, verdiğiniz hizmetler, bir yerden bir hizmet alıyorsanız da dolandırılmalara karşı dikkatli olun derim. Sağlıkla ilgili konularda da eğer işinde, mesleğinde uzman olup olmadığından emin olmadığınız kişilerden hizmet alıyorsanız yine sağlıkla ilgili konularda da yanlış teşhislere karşı biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Güneş sizin kariyer evinizi de yönetiyor. Zaten Neptün'de baktığımızda yine kariyer çalışma alanınızda olduğundan dolayı çalışma alanımızda biraz dikkatli olmamız gerekebilir sevgili yükselen akrep burçları bu hafta içerisinde. Bize gerçeğin söylenilmediği, kandırıldığımız, ardımızdan başka işlerin çevrildiğini gözlemleyebileceğimiz, duyumsayabileceğimiz gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor. 24 Eylül'e geldiğimiz zamansa sizin yönetici gezegeniniz Mars Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da 1-4 ev aksına yansıyor. Özel hayatınız, aile hayatınız üzerinde biraz gergin bir enerji oluşacağını söyleyebiliriz. Çünkü belki de bu dönemde özel hayatınız, aile hayatınız, kurmak istediğiniz yaşam düzeninizle ilgili konular üzerinizde biraz baskı oluşturuyor olabilir. Belki yeni bir yere taşınacaksınız. Buranın sorumlulukları, buraya taşınmanın yükümlülükleri gibi konular üzerinizde bir baskı oluşturuyor olabilir. Yeni bir başlangıç yapacaksanız hayatınızdaki Mars 0 derecede zaten bu hafta. O yüzden de yeni bir girişime de açık olabilirsiniz. Enerjinizi buraya da kanalize edebilirsiniz. Bu özel hayatınız temelinde de olabilir. Plüton da zaten 1. derecede. Bir şeyleri değiştirip dönüştürmeniz gerekliliğinin farkındasınız. Hatta işte bu farkındalık bu hafta daha da netleşebilir sizin için. Bir zorlanma, dediğim gibi o ağır yükü hissedebilirsiniz üzerinizde ama Mars sizi biraz da harekete geçirecek ve artık adım atmanız gerekliliğini size fark ettirecek de diyebiliriz. O zorlayıcı açılar bizi harekete geçirdiği için olumlu yönde ben değerlendirmeye her zaman sıcak bakıyorum. Evet, zorlayıcı olacak, belki bir krizde patlak verebilecek ama sizi dediğim gibi 4. ev konularında artık
harekete geçin diye canlandıracak bir enerjiden de bahsedebiliriz. Aslında bu hafta gökyüzü bizi oldukça destekliyor. Çünkü Güneş Plüton'la da bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Kariyerle ilgili belki de bir değişim, dönüşüm ve bunun özel hayatımıza yansıması söz konusu olabilir. Aniden ortaya çıkacak bir krizi doğru yönlendirmemiz de söz konusu olabilir. Büyük bir üçgen açı kalıbımız var. Olumlu bir enerji havada dönüyor ama biz bu enerjiyi nereye doğru yönlendirmemiz gerektiği noktasında zayıf kalıyor olabiliriz. İşte o Neptünle karşılaşacağımız, Neptünyen durumlarla karşılaşacağımız noktada bir uyanış da gerçekleşecek. Yani gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluşacak ve biz o enerjimizi nereye kanalize etmemiz gerektiğini de doğru olarak görebileceğiz. Yani çalışma hayatımıza odaklanacağız, sorumluluklarımıza, yaşamsal sorumluluklarımıza odaklanacağız ve bu alanda bizler artık bir kriz yaşasak da bu haftaki süreçte bu krizi avantaja dönüştürebilmeyi de öğreneceğiz ve hayatımızda olumlu bir adımı atmış ve başarmış da olabileceğiz sevgili yükselen akrep burçları bu hafta içerisinde. Güzel bir hafta, evet, stresli, zorlayıcı da olabilir ama yön bulma noktasında oldukça önemli. Parayla ilgili konularda Jüpiter 9. evinizde olumlu bir alanda ilerlediğinden dolayı işler yolunda gidiyor olabilir sizler için sevgili yükselen akrep burçları. Bir diğer taraftansa Satürn 5. evinize geçmiş durumda. Uranüs 8. evinizde ilerliyor. Güneşin yine olumlu açıları söz konusu. Bu alanlarda belki sürpriz harcamalar ya da pasif gelirler söz konusu olabilir. Ufak tefek beklenmedik giderler de söz konusu olabilir ama çok ciddi bir problemimiz yok gibi görünüyor. Diğer taraftansa aşk hayatımız Neptün'le bağlantılı olduğu için ve bu hafta Güneş ve Neptün'ün de bir karşıt açısı olduğundan dolayı karşımızdaki kişiyi aşırı idealize etme ya da beklentilerimizle karşılığını bulmaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Karşımızdaki kişi bize kendini olduğu gibi yansıtmıyor da olabilir. Zaten sizler bunu hislerinizde çok da net, çok da kolay algılayabilen burçlarsınız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce eğer videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yine kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir diğer taraftan da Hype seçeneği sizin üyeliğinizde aktifse bunu kullanarak videoyu daha fazla ön plana da çıkarabilirsiniz. Ufak tefek sorularınız oluyordur. Bunları ben de biliyorsunuz ki yanıtlamaya çalışıyorum. Varsa sorularınız yorumlar kısmına bırakın. Çok da haritanızın detaylarına inmemi gerektiren bir sorunuz yoksa buna genel olarak bir yanıt verebilirim. Biliyorsunuz her zaman da size bir geri dönüş yapıyorum. Şimdi haftanın etkilerine bakalım. Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor sevgili yükselen yaylar. Güneşin terazi burcuna geçiş yapması sizin 11. eviniz, yani gelecek hedef hayalleriniz, sosyal çevre ilişkileriniz, yakın arkadaş ilişkileriniz, dahil olduğunuz sosyal gruplarla ilgili konulara, hedef hayallerle ilgili konulara ve yine kariyer kazançlarıyla ilgili konulara dikkat çekecek. Ancak Güneş burada kendini çok iyi hissetmez. Terazi burcunda biraz düşüştedir. O yüzden de bu konulara biraz fazla odaklanmanız gerekebilir bu haftalık süreçte ya da en azından bir aylık süreçte. Çünkü Güneş kendini çok da iyi hissetmediği için burada gelecekle ilgili konuları, geleceğe yönelik yatırımlarınız, kariyer kazançlarınız, sosyal çevre ilişkilerinizi yönetmekte, kendinizi tam da istediğiniz gibi ortaya koymakta, ilişkilerde belki o dengeyi sağlamakta, istediğiniz gibi sonuç alamayabilirsiniz, kendinizi istediğiniz gibi temsil edemeyebilirsiniz sosyal alanlarda. O hedef ve kariyer hedefleriyle ilgili konuları da yönetmekte, organize etmekte biraz zayıf kalabilirsiniz. Bazı dengesiz durumlar, adaletsiz durumlarda gündeme gelebilir o konularla bağlantılı.
Diğer taraftansa Merkür de yine sizin 11. evinizde seyrine devam ediyor. Ay da bu alandan geçiş yapacak. İkilemlere düşebileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Merkür'ün de bu alandan geçmesiyle birlikte. Gelecekle ilgili ne yapmanız gerekiyor? Sosyal çevre ilişkilerinizde hangi alana yönelmeniz gerekiyor? Nasıl davranmanız gerekiyor gibi ya da problemler, sorunlar varsa nasıl çözmeniz gerektiğine ilgili de zorlanmalar, ikilemler yaşayabilirsiniz. Ay da bu alandan geçtiğinde bu hafta içerisinde yine bir dalgalanmalar olabilir bu ilişkilerde ve gelecek beklenti hayallerinizle ilgili konularda. Şimdi aynı gün içerisinde Mars ise Akrep Burcu'na geçiş yapıyor sevgili yaylar. Bu da demek olacak ki sizin 12. evinize geçen bir Mars söz konusu. 12. evinizdeki Mars aslında size iç dünyanızda, iç dinamiklerinizde, manevi değerlerinizle ilgili konularda biraz güç kazandıracak. Belki de aslında biraz kendi başınıza kalmanın, ruhunuzu dinlemenin size ne kadar güç verebileceğini fark edebilirsiniz bu süreçte. Ancak bir diğer taraftan şunu da düşünebiliriz. Mars burada Koç burcundaki gibi davranmayacak. Yani kontrollü bir güç olarak hayatımıza dahil olacak. O yüzden de kontrolünüz dışında gelişen olaylar, gölge yanlarınızla mücadele etme konusunda da sizler çok daha güçlü, çok daha kontrollü bir duruşta sergileyebileceksiniz. Belki de gölge yanlarınızı fark edecek, bunlarla yüzleşecek ve bunları kabul etme yönünde harekete geçeceksiniz. Ve dediğim gibi çok daha güçlü, bunu çok daha rahat hazmedebilecek ve bununla yüzleşecek gücü kendinizde bulabilecek bir haftada da olacaksınız. Önümüzdeki süreçte böyle devam edecek. O yüzden de belki kendinizle kalmanız, biraz kendinize vakit ayırmanızın size oldukça pozitif dönüşleri olacağı bir dönemden geçtiğinizi söyleyebiliriz. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı tavrınızda soğukkanlı olacaktır, güçlü bir duruş sergileyeceksiniz ve bu alanı da çok daha rahat kontrol edebileceğiniz ve belki de o kontrolünüz dışındaki olayın üstesinden de başarıyla gelebileceğiniz güzel güçlü bir dönemden geçeceğinizi söyleyebiliriz. İlerlediğimiz zaman Güneş ve Neptün arasında bir kare açı gözlemliyoruz. 5-11 ev aksında zorlayıcı bir açımız var sevgili yükselen yay burçları. Güneş sizin gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, kariyer kazançlarınızla ilgili alanda dediğim gibi biraz zayıf bir pozisyonda ve 5. evdeki Neptün'le de karşıt açıda. O yüzden bizler bu hafta sözleşmeler, anlaşmalar, yazışmalar söz konusuysa gündemimizde biraz dikkatli olmak durumundayız. Aldatılabiliriz, yanılsamalar olabilir, belki de kasıtlı aldatmacalar söz konusu olabilir. Mutlaka dikkatli olun. Geleceğe yönelik yeni bir girişim, yeni bir atılım yapmak üzereyseniz belki de hata yapmak üzere olduğunuzu anlayabilirsiniz. Karşınıza gelecek bir durum ya da sosyal çevrenizdeki bir yakın arkadaşınız size gerçeğin çok da böyle olmadığını, böyle ilerleme ihtimali olmadığını da bir yerde söyleyebilir, bir uyanış sağlamanıza destek olabilir. O yüzden de sizler özellikle girişim yaparken dikkatli oluyorsunuz. Bu hafta içerisinde aşk hayatınızı da tabii ki 5. ev temsil ediyor. Yeni bir aşka yelken açmak üzereyseniz karşınızdaki kişinin kim olduğunu belki de çok daha net görebileceğiniz, yakın arkadaşlarınızın size o kişinin gerçek yüzünü gösterme ihtimali olduğunu da söyleyebiliriz. Riskli girişimlerde biraz dikkat. Belki de her şeyin gerçekten de o kadar toz pembe olmadığını, olamayacağını anlayacağınız bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda yine bazı hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız, yeteneklerinizle bir yere gelmeye çalıştığınız konularda da yine bazı vizyon kaymaları, hedefinizden vazgeçme gibi gündemlerle de karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda bazı değişiklikler olacak gibi duruyor bu önümüzdeki süreçte. 24 Eylül'e geldiğimiz zamansa bu kez Plüton ve Mars'ın bir kare açıyla birbirlerini gördüğünü gözlemleyeceğiz. Mars ve Plüton'un kare açısı da yine baktığımızda ticaretle, iletişimle
Belki de diğer taraftan eğitim, ulaşım bu konularla bağlantılı ya da yine belki el becerilerinize dayalı konular, edebi konular ve tüm bu konular, anlaşmalar, belki yeni bazı sözleşmeler ya da projeler gündemdeyse bunlarla ilgili olayların da kontrol dışına çıkma ihtimaline işaret ediyor. Mars bazı olayları biraz tetikleyecek sevgili yükselen yaylar bu hafta içerisinde. Ticari girişimlerimiz varsa, yeni bazı girişimlerde bulunuyorsak, çünkü Mars ve Plüton'da 0 ve 1 derecelerdeler. Özellikle hayatımızda bir şeyleri değiştirip dönüştürmek adına adımlar atmak üzereysek beklenmedik bazı aksilikler, problemler gündeme gelebilir. Güç dengelerini biraz doğru kontrol etmemiz gerekebilir. Ticari konularda birlikte olduğumuz kişiler, birlikte çalıştığımız kişiler belki bizi biraz zorlayabilir. Üzerimizde bir baskı oluşturmaya çalışabilirler. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Güç dengelerine bu hafta içerisinde Plüton'da yine baktığımızda Akrep Burcu'nun yöneticisi olduğundan dolayı ticaret, ulaşım, eğitim, iletişim gibi konular temelinde beklenmedik olaylar bizim üzerimizde biraz baskı oluşturabilir. İstemediğimiz konuların üzerimizde bir güç unsuru oluşturduğunu ya da beklemediğimiz kişilerin üzerimizde biraz baskı oluşturduğunu da gözlemleyebiliriz. Gökyüzü aslında bu hafta bizi oldukça destekliyor. Evet, zorlayıcı açılardan bahsettik, stresler var dedik ama burada dikkat etmemiz gereken şu: bir kere zaten Mars güçlü bir enerji, hayatımızda bize belli bir noktada güç verecek. Diğer taraftan Güneş, Uranüs ve Plüton arasında büyük bir üçgen açı kalıbı oluşuyor. Yani kariyer kazançlarınız, hedefleriniz, evliliğiniz, ortaklı işleriniz, ticari girişimleriniz ekseninde oldukça pozitif bir enerji de var aslında. Bir şeylerin de yolunda gitme ihtimalinin farkındasınız. Ama tam da bu pozitif enerjiyi nereye yönlendireceğinizi görmekte biraz zorlanıyorsunuz. Neptün bu enerjinin çıkış noktası olacak. Yani bu hafta karşılaşacağınız olaylar size yeni bir vizyon kazandıracak. Nereye doğru ilerlemeniz gerektiğini, hangi hayalin peşinden koşmanız gerektiğini biraz daha net görebileceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ama aldatmalardan, yanılgılardan bahsettiniz. Evet, bu olayların ışığında bizler kendimize yeni bir yön bulacağız. Çünkü gökyüzüne baktığımızda sizler de ekranda görüyorsunuzdur, bir uçurtma açı kalıbı var. Uçurtma açı kalıpları krizi avantaja çevirme enerjisi taşırlar. Bize aslında az önce bahsettiğim o pozitif enerjiyi, olumlu enerjiyi nereye yönlendirmemiz gerektiği noktasında da yönlendirici olurlar. O yüzden bizler bu hafta aslında önümüzdeki büyük resmi görmeye çalışalım. Tüm bu olayların bizi nereye evrilmemiz noktasında yönlendirdiğini unutmayarak haftayı değerlendirmeye çalışalım. Sizler bizden bir diğer taraftan da para ve aşk konularında beklentiler içerisindesiniz yorum yapmamız noktasında. Parayla ilgili Satürn 4. eve gerilediğinden dolayı emlak ve mal satımıyla ilgili konularda, ev kiralama veya emlak, mal varlığı üzerinden gelir elde etme noktasında önemli avantajlar söz konusu olabilir. Belki bu konularda yapılanma eksiklerimizi gidermemiz için kullanabiliriz önümüzdeki süreci. Aşk hayatımızda da zaten Neptün'ün bu alanda bulunmasından dolayı karşımızdaki kişiye karşı dikkatli olma uyarısında da bulunduk. İlişkiler noktasında Uranüs zaten Venüs'te bir kare açı içerisinde hafta içerisinde ve öncesinde de, o yüzden de uzun süreli bir birlikteliğimiz, bir evliliğimiz, ortaklı işlerimiz ne varsa burada da biraz stresli bir açımız yok değil. Yani ilişkilerde bir gergin enerji de açığa çıkabilir sevgili yükselen yay burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bakalım bu hafta gökyüzünün etkileri hangi yaşam alanlarımıza nasıl yansıyor? Bizler bu detaylara geçmeden önce size küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı
ihmal etmiyorsunuz. Büyük bir çoğunluğunuz kanalıma abone değil, yine de izliyorsunuz biliyorum. Eğer kanalıma abone olarak beni desteklemek isterseniz de başımızın üstünde yeriniz var. Diğer taraftan da hype seçeneğini kullanarak videonun daha fazla ön plana ve önerilere çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi sorularınız varsa da özellikle haritanızın özeline çok girmeden cevaplayabileceğim sorularınız da varsa biliyorsunuz ki her zaman size yanıt vermeye çalışıyorum. Yorumlar kısmına sorularınızı da bırakabilirsiniz. Gelelim haftanın etkilerine. Kariyer alanınızda bir yoğun enerji hissedeceksiniz aslında bu süreçte sevgili yükselen oğlaklar. Güneş sizin tepe noktanızda, kariyer evinizde terazi burcuna geçmiş durumda bu hafta. Aslında güneşin terazi burcuna geçmesi evet kariyerde size güç kazandırabilir. Bu alanı belki yönetme, organize etme, kendinizi gösterme şansı tanıyabilir ama terazi burcunda güneşin çok da güçlü olmadığı, düşüşte olduğu bir pozisyonda olduğunu bilmenizde de fayda var. Yani aslında hatta burada Merkür'ün de bulunması, seyrine, transitine devam etmesi, kariyerle ilgili, meslekle ilgili konularda sürekli ikilemlere düştüğünüz bir süreç geçiriyor olma ihtimalinize işaret ederken Güneş'in de buraya gelmesi ve biraz düşüşte olması aslında kariyer konularında hem kendi istediğiniz performansı yakalayamadığınız bir süreçte olabileceğinize işaret ederken kendinizi tam da istediğiniz gibi yansıtamadığınız, kariyerle ilgili konuları kendi istediğiniz şekilde organize edip yönetemediğiniz imajını da verebilir bize gökyüzü. Bu olumsuz bir enerji değil, çok güçlü bir enerji de değil. Dediğim gibi %100 tam da istediğiniz gibi ilerleyemeyebilir her şey kariyer alanınızda. Aslan burcuna işaret ettiğini de düşünürsek, Güneş'in yönetici gezegeni olduğunu da düşünürsek, kariyerle ilgili krizleri, problemleri istediğiniz şekilde yönlendiremeyeceğiniz, belki de sorunlara çözüm üretemeyeceğiniz, sürekli madalyonun bir yüzüyle o bir yüzü arasında ikile kaldığınız bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Bu hafta ay da kariyer evinizden geçtiğinden dolayı kariyer temalarında büyük bir vurgu hissedebilirsiniz. Dediğim gibi biraz zayıf bir enerji ama siz yine de bunun bilincinde olduğunuzda biraz daha efor göstererek kariyer konularını daha iyi çözümleme, kendinizi daha iyi ortaya koyma şeklinde de bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Şimdi aynı gün içerisinde Mars da Akrep Burcu'na geçiş yapıyor 11. evinize. Sosyal çevre ilişkileriniz, kariyer kazançlarınız, gelecek hedef ve hayallerinizle ilgili güçlü bir pozisyonda olacağınız bir döneme de giriş yaptığınızın bilincinde olmanız gerekiyor. Çünkü Mars burada çok daha kontrollü bir güç olarak devam edecek Akrep Burcu'nda. O Koç Burcu enerjisinin tam aksine burada gücü kontrol edebileceksiniz, planlı olabileceksiniz. Eğer sosyal çevre ilişkileri, kariyer kazançları, gelecek hedef ve hayalleriniz, yakın arkadaş ilişkilerinizde güçlüklerle, sorunlarla karşılaşıyorsanız bu gücü çok doğru kanalize edebileceğiniz ve sorunların üstesinden çok planlı bir şekilde üstesinden gelebileceğiniz bir döneme de giriş yaptığınızı söylemekte yarar var. Bunun bilincinde olmanız, bu alanlarda zorluklarla karşılaşmanız durumunda hemen vazgeçmemeniz için sizi tetikleyici olur umarım. Çünkü bir zafer vaat ediyor Mars Akrep Burcu'nda. Buradaki sorunları, problemleri güçlü bir şekilde çözebileceğinize de işaret ediyor. Çünkü Mars geçtiği alana bir yoğun enerji, belki biraz zorlayıcı bir enerji getirebilir ama onlarla mücadele edecek gücü de size aynı zamanda verdiğini unutmayın. Bir sonraki güne geçtiğimizde 23 Eylül'de Güneş ve Neptün'ün zorlayıcı bir karşıt açısı söz konusu. Aile ile ilgili konularda, özel hayatınızla ilgili konularda, ev, emlak, mal, mülkle ilgili konularda biraz dikkatli olmamız gerekecek sevgili yükselen oğlak burçları. Güneş ve Neptün'ün bu kare açısı özellikle mal, mülk, ev, yuva, ailevi konularda aldanmalara, aldatılmalara açık olacağımız bir dönemde olabileceğimize işaret ediyor. Diğer taraftan belki de bazı yanlış anlaşılmalar da gündeme gelebilir ya da bu konularla ilgili belirlediğiniz vizyonun, hedefin
doğru olmadığını anlayabileceğiniz gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Ailevi konularda gerçeklerin size çok da yansıtılmadığını da fark etme ihtimaliniz söz konusu olabilir. Özellikle ailevi problemler, ailevi krizlerle ilgili aldatılmaya açık olabilirsiniz. Gerçeklerin dediğim gibi size yansıtılmadığını, doğru yansıtılmadığını fark edebilirsiniz. Gerçekler sizden gizleniyor olabilir. Ardınızdan bazı işlerde çevriliyor olabilir. Yine bir eve taşınacaksanız, bir ev alacaksanız, bir ev kiralayacaksanız, herhangi bir mal mülkle ilgili durumunuz söz konusuysa, özel hayatınızla ilgili yeni bir girişim yapacaksanız da dediğim gibi gözünüzün açık olması gerekiyor. Gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Size belki de çok pozitif senaryolarla bazı şeyler de satılıyor olabilir, kiralanıyor da olabilir veya bir tadilat da yapacaksanız her şey yolunda gidecek, şu kadar sürede hallederiz gibi bir senaryo da sunulabilir. Bunların gerçekle bağdaşmadığını da gözlemleyebilirsiniz. İlerlediğimiz zamansa 24 Eylül'de Mars ve Plüton'un bir kare açısı söz konusu sevgili yükselen Oğlak burçları. Bu da demek olacak ki gelecek hedef ve hayallerimizle kişisel kazançlarımız noktasında bir kriz yaşayabiliriz. Kişisel kazançlarımız bizim için zorlayıcı bir unsur olabilir. Yani işe giderek işten kazandığımız paralar bizim üzerimizde biraz bir nasıl diyelim baskı oluşturabilir. Yani sizler geleceğinizi şekillendirmek için bir taraftan sıfırdan yeni bir başlangıç yapmaya odaklanırken aslında sizin bireysel olarak kazandığınız kazancın bu geleceği şekillendirmekte zorlayıcı bir unsur olduğunu da gözlemleyebilirsiniz. Yani aslında evdeki hesap çarşıya uymuyor olabilir. O yüzden de bütçelerinizi bu süreçte iyi kontrol etmeniz gerekebilir. Ne kadar harcadığınızı, ne kadar kazanıp ne kadar harcadığınızı biraz dikkatli kontrol etmeniz gerekebilir. Bütçe açıkları patlak verebilir sevgili yükselen Oğlak burçları bu süreçte. Özellikle ticari girişimleriniz de söz konusuysa dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz maddi konular bizim canımızı sıkabilir bu hafta. Aynı gün içerisinde Güneş'in Uranüs, Plüton'la üçgen bir açısı var. Aslında gökyüzü bizi destekliyor bir diğer taraftan. Evet, zorlayıcı açılarımız var bu hafta ama bu zorlayıcı açıların aslında bize bir yön gösterici olduğunun bilincinde de olmamızda fayda var. Güneş Uranüs'te üçgen açı yapıyor. Çalışma hayatımızda pozitif, güzel destekler, ani destekler, gelişmeler, güzel gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Plüton'la da yine bir üçgen açısı var. Belki kariyerden güzel beklenmedik değişim, dönüşüm geliştiren kazançsal konularda gündemde olabilir. Plüton'un ve Uranüs'ün de bir üçgen açısı var. Yine aslında baktığımızda kariyer ve kazanç hanemizde güzel destekleyici bir enerji var. Ancak bu destekleyici enerjinin çıkış noktası Neptün. Yani bizim burada bu enerjiyi Neptün enerjisiyle harmanlamamız gerekiyor. Bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor gökyüzünde ve bize diyor ki eğer bu hafta bir kriz yaşarsanız, ki az önce bahsettim, bir maddi kriz söz konusu olabilir. Ailevi bir kriz olabilir, bir ev emlak temelinde de yine bir sorun olabilir. Bu krizi avantaja çevirme şansımız söz konusu. Uçurtma açı kalıbı bize bu mesajı verir. Ayrıca o etrafta dolanan pozitif enerjiyi de artık doğru bir alana daha direkt yönlendirmemiz gerekliliğini de vurgular ve dediğim gibi özel hayatımıza, aile hayatımıza, kendi hayatımıza yatırım yapmamız noktasında bize yön verecek de diyebiliriz. Bizi uyandıracak, aydınlatacak diyebiliriz. Belki de işte bu hafta o yaşayacağımız krizler, yanılsamalar, aldatılmalar önümüzdeki süreçte kendimize nasıl bir rota çizmemiz gerektiği noktasında da netleştirici olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bakalım
Bu haftanın gökyüzü enerjileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyor? Detaylara geçmeden kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Tabii ki isterseniz, ancak videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bir diğer taraftan da Hype seçeneğini kullanabiliyorsanız kullanarak videonun daha ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki yorumlarınıza her zaman cevap veriyorum. Haritanızın çok detayını gerektirmeyen analizler, gerektirmeyen sorularınız da olursa biliyorsunuz ki size yine yanıt vermeye çalışıyorum. Yorumlar kısmına da sorularınızı, beğenilerinizi bırakabilirsiniz. Gelelim bu haftaya. Güneş Terazi burcuna geçiş yapıyor sevgili yükselen Kova burçları. Bu da demek olacak ki 9. evinize geçen bir güneşimiz var. Merkür bu alanda ilerliyor. Ayda bu hafta bu alandan geçecek. Bir 9. ev vurgusu olacak demek ki hayatımızda. Bu ne olabilir? Yabancılarla olan ilişkilerimiz, ticari birlikteliklerimiz söz konusuysa bu konular daha fazla gündemde olacak. Meslekte yükselme, kendimizi geliştirme, terfi konuları belki gündemde varsa bunlarla ilgili gelişmeler. Yine mesleki kendimizi geliştirme konuları, eğitim alma konuları, sosyal medya girişimlerimiz söz konusuysa inançlarımız, hayata bakış açımız, büyük resmi görmekle ilgili konular, bir diğer taraftan da tabii ki üniversite öğrencileriyle ilgili, üniversitelerle ilgili konularda bu konu başlıkları altında. O yüzden Güneş bu alana geçtiğinde ve 3 gezegen bu alanda olduğunda haftanın ilk günlerinde bu konularda bir vurgu hissedebiliriz hayatımızda. Güneş tabii ki Terazi burcunda düşüşte. O yüzden bu alanda karşımıza çıkacak konu ve durumları kontrol etmekte, organize etmekte, yönetmekte, kendimizi tam olarak oraya kanalize etmekte biraz zorlanabiliriz sevgili yükselen Kova burçları. Buna biraz dikkat etmemiz gerekecek. Diğer taraftansa yine Merkür'ün de burada seyri ikilemlere düşme ihtimalimizi hala tetikliyor olacak. Güneşin dediğim gibi buradaki düşük pozisyonda olması belki de işte o yeteneklerimizi geliştirme konusunda bazı çalışmalarımız varsa, yaratıcılık gerektiren konular varsa gündemimizde yine burada biraz zayıf kalabiliriz. Bunların birinciyle hareket etmemiz bizim için yararlı olacaktır. Ayın da yine zaten bu alandan geçmesi çok böyle gelgitli bir enerji açığa çıkaracak 9. ev konularında. İlerlediğimiz zaman Mars'ın da aynı gün içerisinde Akrep Burcu'na geçiş yaptığını gözlemleyeceğiz ve kariyer alanında güçlü bir dönemden geçeceğinize işaret ediyor sevgili yükselen Kovalar Mars. Çünkü Mars Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni, 10. evinize giriş yapıyor, güçlü bir giriş yapıyor. Koç burcundaki gibi bir giriş olmayacak bu tabii ki. Çünkü Koç burcu kontrolsüz bir güçken, Mars burada kontrol dışıyken Akrep burcunda daha kontrollü bir güç olarak kendini ortaya koyabilir. Aslında kariyer hayatınızda, çalışma hayatınızda yoğun bir dönemece giriş yapma ihtimalinize de dikkat çekerken Mars'ın Akrep burcu transiti, bir diğer taraftan da bunlarla baş edecek gücü de size vereceğinden emin olabilirsiniz. Dediğim gibi kontrollü bir güç sahibi olacaksınız ve bu gücü doğru kontrol ettiğiniz takdirde zafer sizin olacak da diyebiliriz. Özellikle kariyerle ilgili konularda belki bir mertebeye ulaşmaya çalışıyorsanız da burada da sizi destekleyecektir. Patronlarınızla, üstlerinizle sorunlarınız varsa bu alanı da çok doğru ve olması gerektiği gibi güçlü bir şekilde yönetebileceğinize işaret edecek diyebiliriz sevgili yükselen Kova burçları. Bir sonraki güne geçtiğimiz zaman Güneş ve Neptün arasında bir karşıt açı gözlemliyoruz. 3-9 ev aksında bir etkileşim söz konusu. Yakın akraba ilişkileri, kardeş kuzen ilişkilerinde biraz yanılsamalar, aldatmalar, yalanlar, dolanlar, arka plandan iş çevirmeler gündemde olabilir. Yine ticari bir girişiminiz söz konusuysa, belki de hatta akraba ilişkileri, ticari ilişkiler bir aradaysa bu alanda biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Ticaret, ulaşım, eğitim, belki de yine iletişimle ilgili konularda yanlış anlaşılmalara çok müsait olduğumuz bir dönemdeyiz. Özellikle yabancılarla iletişim kurduğumuzda onların belki
bizim söylediğimizden ne anlayacağını çok iyi kestiremediğimiz bazı şeyler olabilir ve iletişimde kırılma noktaları olabilir. Bu yanlış anlaşılmalar bir kriz yaratabilir. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Aynı şekilde belki de yabancıların sizin onların yaptığından ne anlayacağınızı bilmeden ortaya koydukları bir tavır sizin açınızdan da bir problem yaratabilir. Sizler bir taraftan da ticari bağlantılar belki kurmaya çalışıyorsanız, meslek konusunda ilerlemek açısından bazı bağlantılar kurmaya da çalışıyorsanız ya da bu alanda da işte ticari girişimler, iletişim, ulaşım, tüm bu konular temelinde bazı girişimler yapmaya da çalışıyorsanız hayallerinizin yerle bir olduğunu da gözlemleyebilirsiniz bu hafta. Güneş ve Neptün'ün karşıtlığı aslında gerçeklerin çok da bizim beklediğimiz gibi olmadığını bize hatırlatacak bir enerji şeklinde açığa çıkacak. Ve bu aslında bizde bir uyanışta gerçekleştirecek diyebilirim. Bunu birazdan açıklayacağım neden diye. Çünkü bir ciddi krizden bahsediyorum, evet, ama bunun bizim için bir avantaj olduğunun da bilincinde olmamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki güne geçtiğimiz zamansa bu kez Mars ve Plüton'un arasında bir zorlayıcı açımız var. Mars ve Plüton bir 10 ev aksında bir kare açıda, yani kariyer alanında da bir stresli açımız var. Mars size burada güç veriyor dedik, evet. Sizin belki de burada kendinizi çok güçlü hissetmeniz, bu alanı çok iyi yönetebileceğinize olan güveniniz belki de kendi kişisel gelişim ve dönüşümünüz üzerinde biraz olumsuz etki de yaratabilir. Bir diğer güne geçtiğimiz zaman kariyer ve kişisel alanınız arasında, Mars ve Plüton arasında da bir kare açı söz konusu. Sizler, evet, kariyerle ilgili konularda yeni bir dönemece giriş yapıyor olabilirsiniz. Belki de bu yapacağınız yeni başlangıç, kendinizi bu kadar güçlü hissetmeniz kişisel gelişiminizle ilgili, belki de kendinize, hayatınıza yeni bir yol çizmek üzeresiniz. Kendinizi dönüştürmek üzere belki de bazı adımlar attınız. Ancak bir diğer taraftan bu süreçte kariyerinizde atacağınız adımlar o daha önce başlattığınız kişisel dönüşüm hedefleriyle zıtlaşıyor olabilir. Bir zıtlaşma bu alanda karşımıza çıkabilir, bir patlak verebilir. Yani ben aslında diyelim ki sağa gitmek istiyorum ama kariyerimde de sola gitmek istiyorum ve aynı yönde buluşamıyoruz. Yani kişisel hedeflerim ve kariyer hedeflerim bir noktada buluşmuyor olabilir ki kaldı ki Plüton da zaten kariyer evinizin yönetici gezegeni. Yani belki kendi kişisel kariyer hedefleriniz çalıştığınız şirketin kariyer hedefleriyle uyuşmuyor olabilir. Bu noktada da biraz zıtlık söz konusu olabilir. Dikkatli olmamız gerekecek. Zorluğu biraz da baskı oluşturabilir. Kişisel bir baskı da oluşturabilir kariyer hedeflerimiz üzerimizde. Bunu da dediğim gibi Mars'ın güçlü bir pozisyonda olması nedeniyle aşabileceğiz gibi duruyor. Temel olarak aslında gökyüzü bizi bu hafta destekliyor. Evet, zıt açılar, zorlayıcı açılar var ama hep biliyorsunuz, ben size söylüyorum, bu kare açılar, zorlayıcı açılar bizi harekete, olumluya doğru harekete geçiren açılardır. Ve gökyüzü de bize bu mesajı veriyor. Neden diyeceksiniz? Baktığımızda zaten ekranda görüyorsunuz. Güneş, Plüton ve Uranüs arasında büyük bir üçgen açı var. Bu büyük üçgen açılar gökyüzünde gerçekleştiğinde, evet, olumlu, yolunda giden durumlar, hayatımızla ilgili konular söz konusu olabilir ama bu olumlu enerji aslında bir rota arıyor kendisine, bir çıkış noktası arıyor ve bu çıkış noktası aslında bu hafta Neptün olacak. Yani özellikle işte ticaret, ulaşım, eğitim, iletişim ve ailevi konulardaki o yanılsamalar, yanılgılar, aldatılmalar, belki de yanlış hedef belirlediğimizi fark etmeler hayatımızda bize doğru bir rota çizmemizi sağlayacak, bir uyanış sağlayacak. Uçurtma açı kalıpları krizleri avantaja dönüştürme enerjisi taşımakla birlikte enerjimizi hangi alana yönlendirmemiz gerektiği noktasında da bize belirleyici bir enerji sağlarlar. İşte Neptünyen olaylar bize hayatımıza yön verecek diyebiliriz bu hafta içerisinde.
Sizler bizden genellikle para ve aşkla ilgili konularda daha net yorumlar istiyorsunuz. Şimdi bu hafta ikinci evinizi yöneten Neptün, üçüncü evde Güneş'te karşıt, yani para kayıplarına, aldatılmalara, dolandırılmalara karşı biraz dikkatli olun derim. Jüpiter ve Kuzey Ay düğümünün destekleyici açısı çalışma konularında istikrarlı ilerlediğimiz durumda kariyer kazançlarımız, para hanemizde güzel sonuçlar alabileceğimize hala işaret ediyor. Aşk hayatımızda aslında hareketli bir haftada olabiliriz. Güneş ve Uranüs'ün burada bir üçgen açısı söz konusu, Plüton'un da bir üçgen açısı söz konusu. O yüzden de hayatımızı değiştirecek, dönüştürecek yeni bir aşka yelken açma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bu kişi yabancı bir ortamdan, belki yabancı uyruklu bir kişi de olabilir. Yeni bir aşka yelken açma ihtimalimiz de söz konusu olabilir sevgili yükselen Kova burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, 22-28 Eylül haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bakalım bu haftanın gökyüzü enerjileri hangi yaşam alanlarımıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce videoyu gerçekten beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bildirimleri açarsınız, açmazsanız rahatsızlık vermek istemeyiz. İsterseniz kapalı tutabilirsiniz ama abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak kanalın öne çıkmasını ve bu videonun önerilere yansımasını da sağlayabilirsiniz. Diğer taraftan da biliyorsunuz ki kısa ve çok da detay gerektirmeyen sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum. O yüzden yorumlar kısmına da sorularınız varsa bırakmakta özgürsünüz. Bilin ki mutlaka size yanıt vermeye çalışacağım. Gelelim haftanın detaylarına. Şimdi Güneş 8. evinize, Terazi burcuna giriş yapıyor sevgili yükselen balık burçları bu hafta. Bu da demek olacak ki kişisel değişim, dönüşüm, kriz, yeniden doğuş temalarıyla ilgili bir vurgu söz konusu olacak hayatımızda. Diğer taraftan alacak verecek, nafaka, krediler, pasif gelirler, bu konularla ilgili miraslar, belki de eşinizin parası, ortak gelirlerle ilgili konularda gündemler daha fazla açığa çıkacak gibi duruyor. Bir diğer taraftan da burada Güneş'in ve Terazi burcunun enerjisini harmanlamak doğru olacaktır. Güneş bu alanda düşüşte olduğundan dolayı bu konu başlıklarıyla ilgili kendinizi çok da olması gerektiği gibi ortaya koyamayacağınızın bilincinde olun ve bu bilinçle hareket edin öncelikle. Diğer taraftan zaten Merkür de bu alanda seyrine devam ediyor. Fikirsel anlamda ikilemlere düşmenize aslında bir noktada yol açıyor da diyebiliriz. Ay da bu alandan geçecek. Demek ki çok da gelgitli bir hafta olacak bu konu başlıklarıyla ilgili. Özellikle haftanın ilk günleri daha fazla bir vurgu hissedeceğiz gibi duruyor 8. ev konularına. Güneş dediğim gibi burada kendini biraz zayıf hissettiğinden dolayı bir kriz patlak verdiğinde hayatımızdaki bu Güneş baktığımızda 6. ev, yani çalışma hayatı, gündelik sorumluluklarımız, rutinimizde, belki de sağlığımızla veya evcil hayvanlarımızla ilgili bir problemimiz açığa çıkarsa kendimizi buraya çok da olması gerektiği kadar kanalize edemeyebiliriz. Sorunu çözmek için çok da adapte olamayabiliriz duruma ve sorunu çözmek için çok yaratıcı çözüm önerileri de ortaya koyamayabiliriz. Yine kişisel gelişim, dönüşüm temaları bizim için bu hafta çok şey ifade etmiyor olabilir. Biz kendimizi dediğim gibi bu alanda çok da güçlü veya bu konularla uğraşmak için çok da hazır da hissedemeyebiliriz. Aklımızda bizi ikilemlere düşüren sorular da söz konusu olabilir. İlerlediğimiz zaman aynı gün içerisinde Mars'ın 9. evinize geçtiğini gözlemliyoruz. Mars'ın 9. evinize geçmesi, Akrep burcuna geçmesi demekse aslında yurt dışına bağlantılı konular, yabancılarla ilişkiler, meslekte uzmanlaşma, mevki alma, belki uzmanlaşmakla ilgili eğitimler alma konusunda kendimizi güçlü hissedeceğimiz, yaşam felsefemiz, inançlarımızla ilgili yine çok daha güçlü bir duruş sergileyeceğimiz, belki yine diğer taraftan da seyahatler, yabancılarla ticari girişimler, sosyal medya girişimleriyle ilgili konularda da
çok daha güçlü olacağımız bir dönemden geçiyor olabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki burada Mars'tan bahsediyoruz. Evet, Mars Akrep Burcu'nda oldukça güçlü bir pozisyonda, yönetici gezegeni olması sebebiyle. Ayrıca burada Koç burcunda olduğu gibi kontrolsüz bir güç enerjisi de açığa çıkarmayacaktır. Yani Akrep burcundaki bir Mars söz konusu olduğunda gücümüzü kontrol edebilmekten de bahsedebiliriz. O yüzden bu konularla ilgili güçlüklerle, zorluklarla, yoğun gündemlerle karşılaştığınızda gücünüzü tüm bunlarla baş edebilecek şekilde dengeleyebileceksiniz, verimli kullanabileceksiniz ve zafere de ulaşabileceksiniz diyebiliriz sevgili yükselen balık burçları sizin açınızdan. Yani meslekte yükselmek istiyorsanız, bu alanda bir problem varsa bunun üstesinden gelme ihtimaliniz yüksek olacak. Belki çok çalışmanız gerekecek. Belki dediğim gibi yurt dışıyla çok sık bağlantı kurmanız gerekecek. Bu sizi zorlayabilecek ama bunların üstesinden gelebileceğinizin bilincinde olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor bu hafta içerisinde. Bir sonraki güne geçtiğimizde ve aslında haftanın temel mesajını veren etkileşime geçtiğimizde de Güneş ve Neptün'ün karşıt olduğunu gözlemliyoruz. 2-8 ev aksında bu etkiyi göreceksiniz. O yüzden de parayla ilgili konularda, özellikle alacak verecek, nafaka gibi gündemleriniz varsa, bazı yerlere ödeme yapmanız gerekiyorsa, bu konularda maddi, kişisel kazançlarınız noktasında zorlanacağınız, kişisel kazançlarınızı belki de zarara uğratacak bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bir mirastır ya da nafakadır veya benzeri konular söz konusuysa, bunların sizin kişisel kazanç hanenize getireceği olumsuz etkilerden bahsedebiliriz. Bu alanlarda hatta belki de işte yanılmalar, yanlış anlaşılmalar söz konusuysa, bunlar da işte bir kredi almışsanız bununla ilgili yaptığınız anlaşmada gözünüzden kaçan bazı detaylar olmuştur, yanlış anlamışsınızdır. Bunlar sizin kişisel kazanç hanenize de biraz olumsuz etki getirebilir. Güneş çalışma hanenizi, 6. evinizi de yönettiğinden dolayı özellikle alacak verecek, kredidir, ödemedir, nafakadır, bu gibi ödeme sorumluluklarınız, maddi sorumluluklarınız doğrultusunda kişisel kazanç hanenizi zorlayacak bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Maddi konularda yanılgıya düşebilirsiniz, aldatılabilirsiniz, dolandırabilirsiniz. Buna da biraz dikkat edin. Özellikle çalışma arkadaşlarınız, çalışma ortamınızdaki kişilerin size geldiği özellikle maddi temelli tekliflere karşı biraz temkinli olmanız sizin için yararlı olacaktır sevgili yükselen balık burçları. Bir sonraki güne geçtiğimiz zaman Mars ve Plüton'un bir kare açıyla birbirlerini gördüğünü gözlemliyoruz. Az önce bahsettiğim o meslekte yükselme, kendimizi geliştirme, diğer taraftan yabancılarla olan ilişkilerle ilgili konularda da işler biraz kontrolden çıkabilir. Güç dengelerini iyi kontrol etmemiz, iyi dengelememiz gerekecek bu hafta içerisinde. Bu alanda biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kim kimin üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Kontrolümüz dışında gelişen olaylar bizim için bir baskı unsuru oluşturabilir. Buna karşı da dikkat etmemiz gerekecek. Biraz zorlayabilir bizi bu açıkçası. O yüzden de 9. ev konuları hem güçlü olduğumuz hem de biraz kontrolümüz dışında gelişecek olaylara karşı açık olduğumuz bir alan olacak. Bu iki eksende biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında gökyüzü bizi bu hafta destekliyor temelde sevgili yükselen balık burçları. Peki nasıl diyeceksiniz? Bu kadar zorlayıcı, stresli açılar varken şöyle, gökyüzüne baktığımızda zaten ekranda görüyorsunuz. Plüton, Güneş ve Uranüs arasında büyük bir üçgen açı kalıbı var. Yani krizleri çözme noktasında ailenizden beklemediğiniz destekler alabilirsiniz veya ailevi krizleri çözme konusunda avantajlı durumlarda gelişebilir. Diğer taraftan da yine Plüton bir diğer taraftan size beklemediğiniz kariyerdeki krizleri çözme, aşma enerjisi de sağlayabilir. Yine Uranüs ve Plüton arasındaki üçgen açıda hayatınızı değiştirici, dönüştürücü, ani, güzel gelişmeleri hayatınıza dahil edebilir.
Güzel bir üçgen açı kalıbı var gökyüzünde. Pozitif enerjiler dönüp duruyor ama bu enerjiyi bir yere yönlendirmemiz, bir hedef belirlememiz gerekiyor. İşte hafta içerisinde gelişecek olaylar, durumlar, gelişmeler bu pozitif enerjileri nereye yönlendirmemiz gerektiği noktasında bize destek verecek. Bir diğer taraftan da baktığımızda beşik açı kalıpları, birçok açı kalıbı gökyüzünde bizimle birlikte ama uçurtma açı kalıbı bizi Neptün'e yönlendiriyor. Yani kazançlarımızla ilgili belirlediğimiz hedeflerimiz, vizyonlarımız, burada bir hatalı adım attığımızı gözlemleyebiliriz, aldatıldığımızı gözlemleyebiliriz. Karşımıza çıkacak tüm olumsuzluklar aslında önümüzdeki dönemde rotamızı çok daha net belirlememiz için bize destek olacak. Uçurtma açı kalıpları krizleri avantaja çevirme enerjisini açığa çıkarır ve belirttiğim gibi o pozitif enerjiye bir çıkış noktası getirir. Yani kazanç hanenizde geleceğe yönelik belirlediğiniz vizyonlar doğrultusunda yeni bir rota çizmenizi ve yolunuza çok daha sağlıklı devam etmenizi sağlayacak. O yüzden gökyüzü bizi bu hafta destekliyor. Bizi zorlayacak ama olumlu şeyler, dönüşümsel, değişimsel şeyler hayatımıza biraz krizde yansıyor. Bunun bilincinde olarak yolumuza devam edersek haftayı yine karlı kapatabiliriz. Sizler aşk hayatınız ve parayla ilgili konularda daha net yorumlar bekliyorsunuz. Parayla ilgili zaten belirttik. Neptün burada bazı yanılgılar içerisinde olduğumuzu bizlere düşündürebilir. Para kayıpları, aldatılmalar söz konusu olabilir. Aşk hayatımızdaysa Jüpiter'in hala olumlu, güzel bir pozisyonda olması ilişkilerimize güzel bir etki getirebilir. Direkt olarak doğrudan net bir açısı olmadığı için bu hafta içerisinde de aşk hayatımızda her şey yolunda da ilerleyebilir. Sadece yönetici gezegeni Ay 8. evde, en azından bu açtığımız haritada belki de ufak tefek bazı krizler de gündeme gelebilir. Buna karşı da biraz dikkatli olmamızda fayda var. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.